Herkese merhaba arkadaşlar. 2024'ün ikinci videomuz, sektör videomuz olacak. Daha önce de haberini vermiştim zaten. Bir emlak sitesi oluşturacağız. Ücretsiz bir emlak sitesi oluşturacağız. Elimizden geldiğince işte bir site, hatta bir sayfa da yapacağız ama onu herhalde ikinci bölümde yaparız. Daha önce 2023'te bir emlak sayfam, emlakla ilgili bir videomuz vardı zaten. Bayağı da bir ilgi talep olmuştu buna. 4 tane bölüm yaptık. Karta koyacağım, oradan da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Emlak sitesinin sıfırdan bir emlak sitesi oluşturmuştuk. Alanları vardı, koşullar vardı, o vardı, o vardı. Biraz emlak siteleri biraz böyle conconlu, karışık olabiliyor tabii ki. İçerikleri bakımından yani. O yüzden de gene uzun bir video olacak. Kafanız karışabilir, açıkça söyleyeyim. Ama dikkatli seyredin arkadaşlar. Yavaş yavaş gidin, uygularsınız. YouTube'da çok fazla bir kaynak yok. Geliştiricinin videoları var ama dediğim gibi fazla böyle bizim kendi dilimizde de anlayacağımız şekilde de anlatılmıyor. Kısa videolar var. Hani üstünden geçilmiş şekilde var. Ben detaylı anlatıyorum, biliyorsunuz. En azından sizin yapabileceğiniz seviyede anlatmaya çalışıyorum. Eklentinin tabii ki ücretsiz sürümünü yapacağız. Artıları ve eksileri olacak ama ücretsiz sürümüyle bile bayağı işler yapabiliyor. Yani bildiğiniz bir emlak sitesi oluşturabiliyor. Topluluk sayfasında paylaşıyorum zaten, biliyorsunuz. Resimlerini paylaştım. Gayet güzel, benim hoşuma gitti. Ücretsiz yapılabilir. Fazla lafı uzatmadan hemen konumuza geçelim bence. Bir geliştiricinin sayfasına, WordPress sayfasına gidelim. Sonra da resmi sayfasına gidip fiyatlarına falan bakarız. Sonra da bir demo sayfamıza bakalım. Ondan sonra da işlemlere başlarız. Hadi bakalım. Geliştiricinin WordPress sayfası arkadaşlar. İngilizce tabii ki bu. Hemen Türkçesine bir geçelim. Türkçesi de bu. Statik emlak eklentisi diye geçiyor. Eklentinin ismi tabii ki. Geliştiricinin WordPress sayfasının linkini arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına yazacağım zaten. Yazıyorum da zaten sürekli. Lütfen inceleyin. Girin ve inceleyin arkadaşlar. Yazdıkları ana özellikler var. Ücretli sürümüyle ilgili işte neler ücretli sürümünde var. Bunları okuyun arkadaşlar. Detaylı. Bu sayfadan gerekli bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Facebook, Google üzerinden işte girişler yapabiliyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili yapılacak işlemler falan var. Google Map mesela, APK'ler falan, bunları almanız lazım bir yerde de. Kullanmak istiyorsanız tabii ki ayrı bir şey. Bu da geliştiricinin sayfası. Şöyle bir şey var. Eklenti demo verileri var. Tabii ki demo verileri işimizi çok kolaylaştıracak. Onu söyleyeyim size. Sıfırdan bu ne olacak, ne yapılacak değil de demo verilerle en azından neyin nerede olduğunu algılayabiliyorsunuz. Bu yönden iyi. Dezavantajlardan biri ne yazık ki tema yok arkadaşlar. Tema desteğini ücretli veriyorlar. Biz kendimiz bir tema oluşturacağız. Temada yapacağız tabii ki sayfamızı. Onu bir emlak sayfasına, sitesine çevirmeye çalışacağız. Ücretsiz tabii ki. Artı ücretsiz sürümünde olduğu için onu da şimdi birazdan demoda göstereceğim. Orada bir dezavantaj daha var ama ya çok da ben bunlara takılmıyorum aslında. Ücretsiz olduğu için şimdi fiyatlarına bir bakın. Şöyle geçeyim, hatta fiyatlarına bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Ücretsiz sürümünde şunlar, tamam, yapılabilecek işler ama yani ücretlilerde en düşüğü $90'dan başlıyor. $90 yani. Bir kereye mahsus veriyorsunuz bunu. Artı $650, bakın. Ciddi paralar bunlar. Ciddi ücretler. O yüzden de ücretsiz bayağı iş yapabiliyorsunuz. Baktınız, evet, gerçekten hoşunuza gider, incelersiniz. İşinizi görecek bir eklentidir. O zaman ücretli sürümlerini denersiniz arkadaşlar. Bakarsınız, en azından $90'lık olan var, bilmem ne. Bakın yani $90'lıkta da hemen hemen her şey yapıyor. Bir şunları yapmıyor zaten. Bunlar da bilmiyorum çok önemli mi de değil mi de çok bilemiyorum açıkçası. İncelemeniz lazım yani. Eklentinin destek kısmı da çok iyi. Detaylı bir şekilde anlatmış. Detaylı derken yapılabilecek işlemleri anlatmışlar arkadaşlar. Bakın yani kurulumundan alanlarının oluşması, Elementor'lar, kısa kodlar, onlar filan işte hepsini size anlatmışlar. Bir de şunu da ekleyeyim tabii ki. Lokalhost'ta arkadaşlar, eğer lokal hostunuz bazı modülleri barındırıyorsa sıkıntı yok. Ama barındırmıyorsa, örnek olarak veriyorum. Mesela CURL kütüphanesini barındırmıyorsa eklenti çalışmıyor arkadaşlar. Ya da GD kütüphanesini barındırmıyorsa çalışmıyor. Bunu ben Xampp var bende, biliyorsunuz. Xampp lokal hostu var bilgisayarımda. Orada kuruyorum, ediyorum ama bazı eklentileri falan burada denedim. Ne yazık ki çalışmadı. Yani hata verdi. Xampp'ta hata verdi. O yüzden de internet üzerinde deneme yapacağız. Şimdi gelelim bizim yaptığımız sayfaya. Bakın, bu ücretsiz bir tema. Ücretsiz temayla eklentinin bize vermiş olduğu imkanlarla mesela bir arama kısmı. Bunları ben kendim yaptım tabii ki. Bir işte böyle bir modül, işte öne çıkanları gösterebilirsiniz ya da satılık ya da kiralık olarak filan, bu şekilde bir modül size veriyor slider tarzında. Bu bir slider mesela. Böyle buradan da yapabiliyorsunuz. Bunu tabii burası modül. Bu tarafı ben kendim yaptım. Grafik işte şeyler, dizaynla, stille. Bu da ilanların olduğu bir kısım mesela. Geliştiricinin şöyle bir tabii ki sayfa reklamı var. Bunu ücretsiz sürümünde mecbur kullanıyorsunuz. Çok etkiler mi sizi bilmiyorum. Ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta buraya, bu sayfaya giren insanlar ilanlara bakmak için, yok
sayfa şuymuş, sayfa buymuş değil. Sayfanız güzelse, temiz, sade, hızlıysa, ilanlara çok rahat ulaşabiliyorsa, içerikler iyiyse bunun burada yazması çok da önemli değil. Bana sorarsanız öyle. Öyle diyeyim size. Artı ne yapabiliyorsunuz? İşte kiralık, satılık, işte ne günlük kiralık şeklinde kategorileri bölebiliyorsunuz sayfalara. İşte kiralığa bastığınız zaman bakın şimdi kiralık sayfasında kiralıkla ilgili ilanları görebilecek. Ya da ilanlar kısmına bastığınızda bütün ilanları görebilecek arkadaşlar. Eklentiyle bir giriş ve kayıt ol sayfaları var. Eklentiyle gelen bir sayfa. Hani WordPress'in normalde kendi giriş sayfasını kullanmıyor ya da kayıt sayfası kullanmıyor. Kendi oluşturduğu bir sayfa var. Güzel yapmışlar. Gerçi şu an giriş yaptığımız için tabii ki gözükmüyor ama hani form tarzında, ona da zaten şeyden bakarız arkadaşlar. Özel pencereden bakarız. İşte formu, girişi nasıl, kayıt nasıldır falan diye. Dediğim gibi birazcık zorlanacağız. Açıkçası zorlanacağız. Çünkü alanlar ve veri kısımları falan biraz karışık gibi gelecek. Çünkü şunu da söyleyeyim, nasıl diyeyim size, alanlar kısmında yaptığınız alanlar etiket sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi şimdi şöyle göstereyim size de hatta. Yeni emlak ekle diyorum. Bakın bizim normalde bu tarafta sağ tarafında WordPress'te kullandığımız alan, etiketlerimizin olduğu, etiket yapıştırdığımız ya da kategorilerimizi yaptığımız alanlar. Etiket sistemiyle etiket mantığıyla çalışıyor bir yerde bir kısmı. Bir kısmı da normal buradan sizin seçebileceğimiz seçenekler bilmem neler vardı. Burada bu tarafta da alan kısmında da, bu alan kısmında da etiket gibi kullanıyorsunuz. Etiketler ekleyerek mesela işte ne otopark, en çok kullanılan ne varmış? Açıkla, kapalı otopark falan. Hani örnek olarak. Şimdi konu işlerken bunu daha iyi anlayacağız. Burada biraz kafamız karışabilir. Benim karıştı açıkçası. Yani sizin de karışabilir. Ama dediğim gibi işi biraz hani ilerlettiğiniz zaman, çözdüğünüz zaman hiç karışmayacak kafanız, normal şekilde yapacağız. Kurcalayacağız. Yani sayfayı kurcalayacağız arkadaşlar. Eklentiyi kurcalayacağız. Neler yaparız bakalım ne olur ne eder diye. O yüzden diyorum biraz uzun sürebilir konu. Dedik, evet, buna da baktık. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da artık ilk işlemimiz bir tema yükleme olsun. Bir temamızı yükleyelim. O hazırda beklesin. Çünkü eklentiyi kurduktan sonra kullanacağımız kısa kodları da bir şekilde görmemiz lazım temanın üstünde. En son bölümde de artık eklentiyle işimiz bittikten sonra da temanın şeklini ve şemalini değiştireceğiz. İşte buna benzer bir sayfa yapacağız arkadaşlar. Kullanılabilecek bir sayfa. Eğer sizin zaten bu web design işte hani stil işleriyle alakalı, bakın bunu açıkça söyleyeyim arkadaşlar, ben hani web design işleri yapmıyorum. Ben normalde eklentileri kurcalarım, incelerim, bakarım. Yapabildiğim kadar biraz bildiğim şekilde de design, işte hani sayfayı dizayn ederim, stilini değiştiririm biraz. Yoksa hani 4 dörtlük 10 numara bir stilci değilim. Hani bir temacı değilim. Tema yapmam, etmem ben. Onu söyleyeyim size arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Elimden geldikçe bir şeyler, yani böyle eklentiyle birlikte temayı nasıl güzel gösteririm onun derdindeyim. Çok konuştum. Hemen uyarımızı yapalım. Sonra tema işlemine başlayalım arkadaşlar. Emlak sitemizi oluşturacağımız alan emlak.vpalemi.com bir alt domain, yani subdomain, alt alan adı emlak olarak açtım. 2024'te bir sonraki emlak eklentisi artık ne olur bilmiyorum. O eklentiye kadar, yapacağımız eklenti çalışmaya kadar bu internette faal olarak çalışacak arkadaşlar. Burada bulunacak yapacağımız sayfa. İnceleyebilirsiniz. Girip bakarsınız hatta. WordPress bir kurulumunu yaptım tabii ki. 01 WordPress kurulumu yaptım ama ben bu eklentilere başlamadan önce kurmuş olduğum bazı eklentiler var. Hatta göstereyim. Bu eklentileri kuruyorum arkadaşlar. Çünkü sayfa yaparken benim ihtiyacım var bu eklentilere. İşte bir SMTP eklentisi, işte ne var başka? Cache, ön belleği temizlemek için tabii ki bir translate. Bunlarla ilgili videolar var. Kanalda videolar var arkadaşlar. Bunları anlattığım, çoğu eklentiyi anlattığım, işte bir SMTP en önemlilerinden biri zaten sayfamızda. WordPress sitelerimizde olması gereken, e-posta alıp gönderiyorsanız muhakkak bir SMTP kurulu olması lazım zaten. Ondan sonra logo zaten olmazsa olmaz diyelim. Artı bir de cache eklentisi, yani ön bellek eklentisi, yedekleme eklentisi falan var. Bunları kuruyorum. Siz kuruluma başlamadan önce işte yapacağınız ayarlar kısmında bir kalıcı bağlantılara gelirsiniz. Kalıcı bağlantılarda burada işte bir ayar, ben bunu kullanıyorum SEO için arkadaşlar. URL kısmında daha düzgün gözükmesi için linklerin. O yüzden bunu işaretliyorum ve kaydediyorum. Onun haricinde başka bir şey de yani ayarlarda yok. Yani yaptığım bir şey yok aslında. Yani şunda saat dilimi, tarih biçimi, saat biçimi falan, bunları değiştiriyorum, ediyorum falan işte. Tabii ki üyelik sistemi açık kalsın falan diye öyle işaretlemişim ama anlatacağım eklentide ücretli sürümünde mesela emlakçıları üye yapabiliyorsunuz. Onlar da mesela kendi ilanlarını ekleyebiliyor ama ücretli sürümde var. Ücretsiz sürümde yok.
otomatikman ne olacak? Yapacağımız eklenti, yani şu çalışacağımız tek bireysel olarak bir emlak sitesinin sayfası olacak. Onu da hatırlatayım tabii ki. Temamız yok. Temamızı şimdi kuracağız. Tema kurulumuyla devam edeceğiz tabii ki. Siz eklentileri isterseniz kurarsınız. Kullandığım eklentilere benzer eklentiler kullanacaksanız onları kurarsınız. Şimdi tema yükleme işlemine başlayalım. Görünüme geldim, temalara geldim. Yeni tema ekle diyorum. Astra'dan Astra temasını kuracağız ve üstüne bir şablon alacağız arkadaşlar. Bunu kuralım ve etkinleştirelim. Evet, temayı kurduk. Onu etkinleştirdik. Şimdi Astra sekmesine bir geçelim. Şablonu almak için bu Astra'nın bir modülünü kuracağız tabii ki. Starter template, başlangıç temaları diyeyim. Bunu kuralım. Başlangıç temalarının modülünü de kurduk Astra'da. Şimdi burada seçim yapabilirsiniz. İsterseniz blok editör, yani WordPress'in varsayılan Gutenberg editörüyle bir tema yükleyebilirsiniz. Ya da Elementor'la ya da Beaver sayfa yapıcı ile yapabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Seçim yapabilirsiniz şablonunuzu. Elementor'la ben seçeceğim tabii ki. Elementor'dan hemen üstüne tıkladıktan sonra burada şimdi ücretsiz, premium olanlar ücretli tabii ki, biliyorsunuz. Şimdi bu kısım arkadaşlar genellikle soruluyor, yazılıyor. Hocam ben bu temayı bulamadım, edemedim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacaksınız. Bunun taktiği de şu. Önce bir güncelleyin kütüphaneyi, bir senkronize edin. Genellikle senkronize edildikten sonra çıkmıyor. Ondan sonra tekrar bir kontrol paneline geri dönüp bir daha gelin arkadaşlar. Yani bu sayfaya bir daha geleceğiz. Şimdi şöyle bir senkronize etsin. Normalde kullanacağım tema bu. Hatta şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Normalde dediğim gibi eğer tema çıkmazsa bu senkronizasyon işi bittikten sonra arkadaşlar kapatıp tekrar kontrol panelinde başlangıç temalarına tıklayıp bu sayfanın Elementor'u, artık Elementor'u seçerseniz Elementor'u seçip sayfanın tekrar dolmasını bekleyin. Kullanacağımız eklenti bu aslında. Yani eklenti diyorum, tema bu, şablon bu. Nereye gitti? Evet. Şimdi senkronizasyon oldu. Buna basalım, bunu kullanalım. Ben bu temayı seçtim. Siz farklı bir temada seçebilirsiniz tabii ki. Ne yapıyoruz, bunları geçelim. Hiç bunlarla şimdi uğraşmayacağım. Sarı olsun. Tamam. Buraya bastığınız zaman şablonun ihtiyacı olan ne varsa onların kurulumunu yapar arkadaşlar. Demo verileri çeker, resimleri, bilmemleri falan, yazıları. Buraya basıyorsunuz ve şablonu kurmaya başlıyor sayfaya. Şablon kuruldu. Kapatalım. Kontrol paneline geri döneceğiz. Geldik kontrol paneline. Şunları da kapatalım. Temiz bir şey olsun. Şimdi bir güncelleyelim sayfayı. Şablon kurulmuş mu bakalım. Evet. Şablon kurulmuş. Bu şekilde bir şablon. Tamam, bu da kenarda dursun. Ne yapıyoruz? Artık eklentinin kurulumuna geçebiliriz arkadaşlar. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Burada eklentinin hemen şöyle ismini bir alalım. Kopyalayalım. Eklentiyi buraya yapıştırıyorum ve zaten direkt çıkacak. Gördüğünüz gibi. Zaten bakın 2 tane. Biz 2023'te bu eklentiyi anlatmıştık. Emlak eklentisi bu arkadaşlar, bu da. Bunu anlatmıştık. Şimdi de 2024'te bu eklentiyi anlatacağım. Kurulumunu yapalım ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Bakın bize öyle bir karşıladığı sayfa var. Şöyle. Aslında bu sayfa normalde demoyu alacağımız sayfa, bakın. Buraya bastığınız zaman size demo verileri içeri alacak arkadaşlar. Siteye yükleyecek. Burada ücretsiz, yani ücretsiz, ücretli ve premium şeklinde göstermiş, neler var neler yok bilmem ne falan, hani aradaki farklar. Şöyle bir şimdi başlangıç sayfasına bir daha geleceğim. Sayfalara bakacağım arkadaşlar, bakın sayfalara bir girelim. Sayfalarda yalnızca şu an tema ile birlikte gelen sayfalar var. Oluşturulmuş sayfalar var, bakın. Başka sayfa yok. Bu da eklenti. Eklentinin menüleri bilmem ne. Ne yapıyoruz? Türkçe dil dosyası var eklentinin. Bunu yükleyeceğim. Ben kendim biraz çevirdim tabii ki. Siz yükledikten sonra farklı olan kısımları logo üzerinden gene değiştirebilirsiniz. Ben logo üzerinden şimdi Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkçe dil dosyasını da yükledikten sonra gördüğünüz gibi eklentinin %98-99'u Türkçeleşiyor zaten. Şimdi eklentinin menülerine bir bakalım. Kontrol paneli dediği alan burası zaten. Bakın ilanlarım, ayarlar. Buradan hızlıca ulaşabilirsiniz. İlanlarım, oluşturduğunuz ilanlar,
Yeni emlak ekle kısmı var. Veri yöneticisi var. Alan oluşturucusu, ayarlar ve demo içeriği. Demo içeriği hatta şöyle yapalım, ne yapalım? İlk önce demo içeriği alalım. Ondan sonra da ayarlar kısmına gelelim. Demo içerik kısmına basıyorum. Yani şu an sayfada hiçbir şey yok arkadaşlar. Hatta şöyle bakın, ilanlarıma bakalım. Bakın yani herhangi hiçbir şey yok. Demo içeriğe geçiyorum. Demoları alacağım içeriye. Eklentiye ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın demiş. Bastık. Bakın şimdi tek sahipli ajans, az önce de söylediğim gibi, eğer birden fazla emlakçıların da ilan vermesini istiyorsanız sayfanızda ajans diye bir kısım var işte bu. Bu ücretli sürümünde var. Biz tek emlakçıyız. O yüzden de tek sahipliği seçiyoruz. Burada ne yazık ki bizim ülkemiz yok. Ne yapıyoruz? Diğer olarak seçiyorum ve devam et diyorum. Eğer paylaşacağınız ilanlar, mesela mülklerin Google Map'ta, yani haritada göstermek istiyorsanız bir API anahtarına ihtiyacınız var. Şimdi API anahtarını ben almayacağım tabii ki, bu videoda göstermeyeceğim. YouTube'da aratın. Google Map API anahtarı nasıl alınır? Bir ton video çıkar arkadaşlar. Çok fazla var. Buradan da aslında şöyle bastığınız zaman bakın anahtarı almak demiş. Anahtarı nasıl alacağınıza dair size burada işte, hatta bakın Google'un orada sayfasına yönlendiriyor. Ne yapmanız, ne etmeniz gerekiyor. Burada yazı şeklinde yazmış ama siz YouTube'da da bulabilirsiniz. Videolarını bulabilirsiniz ve haritalarda gösterirsiniz. Onu geçtik. Bizim anahtarımız yok. Önerilen sayfaları ekleyin demiş. Biz hepsini ekleyeceğiz zaten. Yani ücretsiz olan ne varsa yükleyeceğiz. Şifre yenileme, profil, kaydol, bilmem ne. Harita, bunlar çünkü liste düzeni, ızgara, arama sonuçları falan bize lazım. Ücretli sürümlerinde de bakın işte bunlar var. Bunları yani kullanamıyoruz zaten ama neyse. Biz zaten işaretli, bakın. Hepsinde tık var burada. Öyle basarsanız, seçmezseniz seçersiniz. Devam et diyorum. Hepsini seçtik. Demo listeleri eklemek ister misiniz? 5-6 tane herhalde, yanlış hatırlamıyorsam 6 tane bir bize ilan verecek zaten. İlanlar kısmında ilanlar olacak. Alan kısımları, veri kısımları falan, oralarda biraz bilgi olacak ki oralarda yapmamız gereken aslında düzeltmeler yapabilirsiniz. Türkçeleştirebilirsiniz ya da silersiniz, yeniden bir alan ya da veri oluştururuz. Şimdi oradaki zorlukları anlatacağım gerçi ama şimdi sırayla gidelim biz. Evet dedik, verileri istiyoruz. Bitiş adımı demiş. Bakalım gelsin veriler. Demo verileri içeri aktardı. Şimdi bakın ilanlar kısmında, sol tarafta menüde, eklenti menüsünde ilanların kısmındayız. Bize 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilan oluşturmuş. Tabii bakın İngilizce bunları. Buradan kısa yoldan da mesela ilanlarınıza ulaşabilirsiniz. Bulabilirsiniz mesela işte ne varsa ülke. Böyle buradan böyle bu şekilde aratabilirsiniz. Eklentinin ayarlar kısmına geçelim arkadaşlar. Bunlar burada kalsın şimdi. Hemen ayarlar kısmında bir ayarlarımıza bir bakalım. Yani yapabildiğimiz ayarları yapacağız. Alanlarımız, verilerini. Ondan sonra zaten tema ile birlikte bazı kısa kodları ekleyip orada yapacağımız değişiklikleri de görmemiz gerekecek çünkü. Ayarlar kısmına gelelim. Eklentinin ayarlar kısmı. Genel demiş. Hemen buradaki ayarlara başlayalım. Türkçe metrekare, para birimi TL. Evet. Tarih formatı şu şekilde olsun. 1. ayın 3'ü. 24 saat formatı tamam. Burada demiş REST desteklerini etkinleştirin demiş. Gerek yok. Yönetici giriş sayfası için logo göster demiş. Ya buraya bir tane logo da yükleyebiliriz. Tamam, geç. Ana renk ikincileri tamam. Şu kısım normalde formda arkadaşlar telefon kod, yani ülke kodlarını göstermek için yapılmış ama sağlıklı çalışmıyor. O yüzden bunu kapatıyorum ve kaydediyorum burayı. Konuma geçeceğim. Konuma geldik. API anahtarını alırsanız API anahtarınızı buraya yazıyorsunuz. Artık hangi bölge, mesela ülke, işte Türkiye çapı olabilir ya da bulunduğunuz il, ilçe, neyse lokal kısmın enlem ve boylamlarını alıp buraya yapıştırdığınız zaman güzel olur. En azından işte onu ilanlarda falan bölgenin neresinde olduğunu gösterebilirsiniz. O konumla ilgili burada herhangi bir şey yapmayacağız. Geçtik. Captcha, evet. Captcha da aynı arkadaşlar. Bakın şimdi bu alt domain olduğu için alt domainde Captcha olmuyor. Normal domain olması lazımdı. Ben denedim çünkü kabul etmedi. Captcha da aynı şekilde bakın. Captcha nasıl alınır, buraya basarsanız oradan size anlatıyor Captcha nasıl alındığına dair. Çok basit. İnanın çok basit. Zor bir şey değil. YouTube'da da aratırsanız zaten Captcha nasıl alınır diye direkt oradan oluşturduğunuz site anahtarlarını ve gizli anahtarını buraya yapıştırın. Ve Captcha'yı kullanın arkadaşlar. En azından fake, işte hani sahte kayıtları engellersiniz. Bir nebze tabii ki. Onun haricinde işte buradan seçersiniz. Nerede kullanılsın Captcha'nın işte. Kaydol kısmında. İşte hatta girişte olabilir, istek formunda falan. Oralarda kullanacağınız kısım. Listelere bakalım. Şimdi ilan kısmı, genel liste adı emlak.
İsterseniz bunu işte ne bileyim farklı bir şey de yazabilirsiniz. Varsayılan özellik görüntüsü demiş. Yani buraya ilanla ilgili işte varsayılan görüntü gerek yok. Çünkü biz resim falan yükleyeceğiz zaten. Listeleme sayfalar için varsayılan düzen. Liste düzeni dediği kısım yani şu olay arkadaşlar, bakın. İlanlara geldim. Bu olay. Listeleme dediği kısım bu şekilde göstermesi. Liste düzeni. Geniş ızgara ve ızgara düzeni demiş. O da bakın şimdi burayı seçersem bakın geniş ızgara sistemidir bu. Bir de haritalı gösterim. Yani Google Map'tan alacağınız yani Map API key'inizi aldığınızda yapıştırdığınızda burada bu ilanların haritada gösterimi olur. Yani nokta işte bir sembol şeklinde falan oluyor arkadaşlar. Orada mesela üstüne bastığınız zaman direkt o konumu gösterir size. Öyle diyeyim. Şöyle geçelim listeye. Biz liste düzeni kullanacağız. Listeleme için liste düzenini seçeceğim. Liste görünümünü etkinleştir. Evet. Tek listeleme sayfalar için varsayılan düzen. Kiremitli galeri ile. Burada şu arkadaşlar. Direkt ilanın içine girdiğinizdeki alan. Yani bu kısım. Bu sayfanın bu şekli. Kiremitli dediği bu aslında. Kiremitli galeri. Sol kaydırıcı işte buradan seçebiliriz. Bunları hepsini siz kendiniz bakacaksınız arkadaşlar. İşte bunu seçip sayfayı yenileyin, bakın. Nasıl, hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu? Ben bunu seçtim. Bu şekilde gözükmesini istiyorum. İlanlarımın. Gayet iyi. Temiz, anlaşılır şekilde. Geçtik. Arşiv sayfaları da tamam bu şekilde olsun. Daraltılmış açıklama etkinleştir. Tamam. Lightbox'u devre dışı bırakma. Tek sayfada. Gerek yok. Bu da Geo otomatik formda yazdığınız zaman şu arkadaşlar ana sayfaya geldim. Mesela ne vardı? Moda vardı değil mi? Şimdi şuraya bir Kadıköy diyeceğim. Bakın. Direkt olarak ilanı buldu. Bölgedeki işte ilan neyi yazdıysanız işte adres olarak Moda Caddesi mesela değil mi? Kadıköy İstanbul olarak geçiyor mesela. Direkt Kadıköy yazdım ya da İstanbul yazdım. Bakın İstanbul diye aratmaya başladığımda burada ilanlarınızı gösterir, sıralar. O yüzden güzel, bence iyi yapmışlar onu da. Bilgi isteği düğmesini gizle. O da ilanın içindeki bilgi talep et. Kalsın. Gizlemeyeceğiz. Oradan ilanların yazı tiplerini bilmemlerini falan değiştirebiliyorsunuz. Resimler, özellikleri sırala demiş. 40, bakın sayfa başına özellik sayısı 40. 40 demiş. 40. Tamam. En yeni, en düşük fiyat, en yüksek fiyat, metrekare yatak odası, banyo bilmem ne filan. Varsayılan sıralama seçenekleri en yeniden en eskiye doğru gider. Aynen, en yeniden sıralasın. Fiyatı göster, listeleme adresini göster. Tamam. Liste ön izleme bloğunda ne gösterilmeli? Adres. Burada listeleme mesela bu da önemli aslında baktığınız zaman. Şimdi bakın adres olarak gösteriyorum ben burada. Listelemede. Şimdi bunu başlık olarak seçersem mesela burası normalde tabii ki başlık, yani şu ilanın başlığı ne biliyor musunuz? Bu arkadaşlar normalde. Bunu gösterir sıralamada. Onu değiştirebilirsiniz. Neyse biz adres olarak gene kalsın. Listeleme kutusunda açıklamayı göster. Tamam. Paylaşmayı etkinleştir. Eklenme tarihini göster. Etiketleri etkinleştir. Tamam, bunlar tamam. Liste arama demiş. Adres, şehir, posta kodu. Yani şu arama sonuçları. Şimdi zaten şeye bakacağız arkadaşlar. Bakalım, oluşturduğu sayfalara bakacağız. Arama sonuçları, kayıtlı arama etkinleştir. İsterse mesela arama yaptıktan sonra o aratmayı kaydedebilir arkadaşlar. Başka ayarlar, genel ayarlar bu şekilde. İşte filtreler seçenekleri, fiyat, kategoriler, bilmem ne, mülk türleri falan. Yani şu filtreleme, ama gerçi onun şimdi ekran kısa kodlarını eklediğimiz zaman falan daha anlaşılır olacak. Kullanıcı profil tamam. Giriş yap, kaydol demiş. Oturum açma formunu etkinleştir. Evet. Giriş sayfası. Bakın Facebook ile oturum açmayı etkinleştir. Dediğim gibi bununla ilgili Facebook, Google, hatta Instagram mıydı, Twitter'da herhalde
Bunlarla sosyal girişlerle ilgili videom var arkadaşlar. Nextent Sosyal Login diye kanalda. Gerçi güncellenmiştir. Şimdi bayağı değişiklikler yaptılar. Facebook'ta olsun, Google'da olsun filan. Onlar da güncelleme yaptı. Aslında ileriki zamanlarda gene böyle bir sosyal login, yani sosyal girişle ilgili bir video yapmak lazım bence. Güncel bir video yapmak lazım. Bunları açabilirsiniz. Tabii onları yapmanız gereken işlemler var. Yani şunu aldığınız zaman bakın işte ID'ler lazım, işte secret key, API key'leri falan lazım, bilmem ne. İşte dediğim gibi onları yapmanız lazım. Ama normal böyle bir formda var. Giriş sayfası, yani kayıt ol sayfası ve giriş sayfası veriyor zaten eklenti. Yani bunları da açarsanız güzel olur, daha hızlı olur. Alıcılar için kayıt formunu etkinleştir. Tamam. Tamam demiş. Tamam. Bunların hepsi Türkçe gelmiş zaten. Yapacak bir şey yok. SEO'ya bakalım. Otomatik etiketleri etkinleştir. Tıklanım etiketini, tamam. Dinamik içeriği etkinleştirin demiş. Yok, dinamik içeriği etkinleştirmesin. Paylaşım diyorum. Bakıyoruz, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest'te paylaşım yapabilirsiniz ilanları. Ondan sonra burada da URL, yani şeyler, kısa URL'ler arkadaşlar. Yani şu alanlar, mesela hemen bir ilana girelim. Bakın ilan yazan yer şu. Bunları Türkçeleştirirsiniz arkadaşlar. Bunların Türkçeleşmesi lazım. Hatta istiyorsanız ben bunu hızlıca bir Türkçeleştireyim bunları. Ondan sonra da devam edelim. Bu şekilde Türkçeleştirdik diyelim. En azından evet. Yani bazı kısımlar Türkçeleşti. Geldik gizlilik politikası ve kullanım koşulları demiş. Formları göndermek için tamam, kaydol istek formu bilmem ne demiş. Metin şeklinde olsun, onay kutusu, şartlar, sayfa oluştur. Sayfa oluştur dediğimizde ne diyor? Şartları başarılı oluşturuldu. Tamam, gizlilik politikası da oluştursun o zaman. Kaydet diyelim. Şimdi başta yapacağımız ayarlar hani bu şekilde, ama dediğim gibi eklentinin kısa kodlarını da ekledikten sonra sayfada orada biraz böyle hani hem bu tarafla, iki tarafla da işte ön sayfadan hem de buradan biraz git gel yapacağız. Bakacağız yani. İlanlarıma bir daha gidelim bir bakalım. Bu şekilde ilanlarımız duruyor. Ayarlar kısmımızı yaptık, bitirdik diyelim. Ön ayarlarımızı yaptık, öyle diyeyim. Şimdi sayfalara bir gidelim bakalım. Bakın bir sürü şey geldi. Ne geldi? Arama sonuçları var. İşte giriş var. Bakın zaten eklentiyle yapılan sayfalar bunlar. Otomatik geldi bunlar. Bakın profil var. Şartlar, koşulları oluşturdu zaten. Gizlilik politikasını da oluşturdu. Liste düzeni var. Liste düzeninde direkt almış mı? Aynen almış mesela. Hatta şöyle yapalım, bakın. Liste düzenine bir bakalım. Bakın bu şekilde. Yani bunları mesela şey yapacağız arkadaşlar. Menüleri falan ekleyeceğiz mesela. Liste düzeni. Tamam. Geldik tekrar sayfalara. Burada 3 tane sayfa oluşturacağım. Hatta 4 tane sayfa oluşturacağım arkadaşlar. Sitemizle alakalı, yani günlük, kiralık, satılık, bir de ilanlarım. Bunları göstereceğimiz sayfalarımızın olması lazım. Aynı buradaki gibi şurada mesela işte kiralık, satılık, günlük kiralık ve ilanlar. Giriş ve kayıt ol zaten sayfaları var. 4 tane sayfa oluşturacağım. Bir de şunları aslında bize şey yapalım ya. Türkçeleştirelim bazılarını. Bunları evet Türkçeleştirebiliriz. Bunları yapacağım şimdi. İlk önce yeni sayfaları ekleyeyim. Onlar da hazır beklesin. Çünkü onların içine short kodları ekleyeceğiz. Zamanı gelince. Hemen sayfaları bir halledelim. Sonra da menü kısmına geçeceğim. Yeni sayfa ekle diyorum. Oraya hemen satılık dedim. Şöyle kaydetsin. Ondan sonra bunların içine short kodlarımızı yerleştireceğiz. Arkadaşlar bunları da şey yaparsınız, yani Türkçeleştireceksiniz. Nasıl Türkçeleştireceksiniz? Tabii ki bir tanesini yapıyorum. Şimdi about dediği hakkımızda olan kısmı hemen gösterelim. Siliyorum. Hakkımızda diye yazdım. Linki de değiştireceksiniz. Bakın arkadaşlar. Linki about olarak geçiyor ya. İngilizce olarak kalmasın. Madem Türkçe çeviriyorsunuz, güncelle diyorum.
Bakın hakkımızda olarak güncelledi. Bu şekilde bunların da linklerini değiştirin. Geldik. Şimdi ben şunları bir düzelteyim. Sayfa isimlerini bir düzelteyim. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. İsimleri falan düzelttik. Yeni sayfaları da ekledik. Hazır bekliyor. Şimdi bunlar da bir sayfamızın şu menü kısımlarına alalım. Orada bekletin, hazır olsun. Ondan sonra zaten alanlar kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bunlar çünkü yapalım gelmişken, yani buralara gelmişken halledelim de aradan çıksın. Bunları yapacağınız işler, yani isterseniz sonra da yaparsınız ama ben şimdi hemen hazır olsun diye bunları şimdi bir şöyle bir silelim. Hatta bunları bir silsin. Seçim şöyleleri kaldır diyelim. Tamam. Ana menü. Dedik, bir kaydedelim. Hatta alt kısımda gözükmesin. Oraya alt menü içinde alt kısma, footer kısmına da başka bir menü yaparız. Tümünü göster. Ana sayfayı aldık. Tamam. Ne olsun? Giriş olsun. Tamam. Günlük kiralık. İlanlarım. Başka. Kaydol olsun. Kiralık. Satılık. Menüye ekle diyelim. Ana sayfa. Şöyle alalım. Satılık. Kiralık. Günlük kiralık. Tamam. İlanlarım. Bu şekilde menülerimizi de hazırlayalım. Tamam, bunu bu şekilde kaydettim. Hatta yani şu giriş kaydoldu, aşağıda alabilirsiniz. Burada bırakmayabilirsiniz yani. Bakalım şimdi. Yani hepsi geldi. Tamamdır. Şimdi buralarda işimiz bitti. Artık eklentinin bir ana işlemlerine geçeceğiz şimdi. Eklentiye geldik. Asıl conlu kısmı geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce veri yöneticisi ve alan oluşturucusu ne, onlara bir bakalım. Veri yöneticisi eklentinin aslında ana kemiği bu. İskeleti bu. Burada yapacağınız işlemler. Ondan sonra sizi alan oluşturucuya, yani bu yaptığınız kısımları, veri yöneticisinde açtığınız kısımların alanlar, burada hani ne gözükmesini istiyorsanız, nasıl gözükmesini istiyorsanız bunları ekleyeceğimiz kısım. Ama öncelikle veri yöneticisine geçmeniz lazım arkadaşlar. Veri yöneticisinde zaten demo veriyle dediğim gibi bu şekilde bir listeleme şekli geliyor. Hatta ben şöyle geçeyim sol tarafa. Bu şekilde demoda işte hani gösterilen ilanların içerikleri, yani şunu demek istiyorum. Bakın, ilan bilgileri, açıklama, gezilebilir bina detayları falan demiş ya mesela. Bu şekilde olanaklar, özellikler, bakın temelini yapacağımız yer. Kategori, başlayalım şimdi. Parametreler demiş. Başta zaten kategori. Kategori dediği de arkadaşlar bizim 3 tane ana kategorimiz var. Ne? Satılık, kiralık ve günlük kiralık. Şimdi bunları zaten bakın kiralık ve satılık gelmiş. Onları isterseniz hemen hiç uğraşmadan silip de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama hazır varken Türkçeleştirelim yeterli. Bakın. Kiralık. Şuradaki kalem işaretinden bastığınızda direkt düzeltmeye başlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi kiralık, satılık var. Bir tane de günlük kiralık var. Yeni seçenek ekle kısmı. Bakın. Günlük kiralık yazdık. Ekle dediğimde buraya 3. kategorimizi ekledi. Bizim zaten sistemimizde 3 tane. Yani siz fark etmem ne olabilir? Devre mülk. Atıyorum, örnek olarak veriyorum. Devre mülk, sezonluk mesela, böyle bir kategori açarsınız. Sezonluk, oradaki ilanları, paylaşacağınız ilanları mesela. Günlük kiralık işte zaten var, bunlar var. Devre mülk mesela. Ne bileyim, olabilir. Başka ne olabilir ki? Bilmiyorum, aklıma gelmedi. Bunları bu şekilde ekleyip çıkarabilirsiniz. Bakın çarpıya bastığınızda ya da bakın hepsini şöyle seçtiğinizde seçili seçenekleri sil dediğinizde hepsini siler. Yalnızca bir tanesini silmek istiyorsanız buna basın, siler. Sıkıntı yok. Şimdi durum. Şöyle gidelim. Buradan gidelim. Mülk türlerine geldik. Mülk türleri. Şimdi emlakçılıkla uğraşan arkadaşlar tabii ki biliyorlardır. İşte apartmandır, villadır, işte ne var, çiftlik evi, köy evi, bütün bu mülk türlerini yazmanız lazım. Yani neyi, ilanlarınızda ne varsa, arsa mı satıyorsunuz, ofis mi kiralıyorsunuz, işte apartman dairesi mi? Buraya yazacağınız kısım arkadaşlar, bakın mülk türleri. Bunlar şimdi burada bir sürü var zaten ama
Bunları isterseniz komple silin. Şöyle yapalım. Bakın silelim. Hepsini sileceğim. Sıfırdan şimdi yapacağım. Seçili seçenekleri sildim. Sildik. 10 tane varmış. Sildim. Sıfırladık. Şimdi mülk türleri. Ne diyoruz? Daire. Örnek. Ekledim. Villa. Ofis. Arsa diyorum. Örnek olarak yapacağım bu şeyler işte. Siz istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Bunda bir limit yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar yazın. Öyle yazıyordu çünkü açıklamalarında. 4 tane hazırladık. Mülk türleri. Durumlar. Durumlar dediği de arkadaşlar şu. Mülkün eğer kiralıksa mesela boş mu? Yeni mi? İşte eski bina mı? Ya da kiracılı? İşte bu şekilde bunları anlatabileceğiniz kısım olabilir. Bunları da siliyorum. İsterseniz dediğim gibi bunları alın. Yani şu şeye bastığınız zaman Türkçeleştirirsiniz. Silmeden de yaparsınız icabını. Ve sildik. Boş mesela. Şimdi bir boş yapalım. Bir kiracılı yaparız. Mesela boş. Dedik. Bundan sonra bunlar niye kalkmadı? Cache ile alakası var mı? Bir bakalım şimdi. Tümünü temizle diyorum. Birkaç yerde böyle eklentinin bazı yerlerinde bana böyle evet denk geldi arkadaşlar. Niye böyle ben de anlamadım. Mesela bakın durumlarda acaba hali hazırda olan ilanlardan dolayı olabilir mi diye düşünüyorum. Neyse boş dedik. Kiracılığı dedim. Ondan sonra sold diyor mesela. Ne olabilir? Satıldı. Mesela bunu yazabiliriz. Satıldı deyip yani bilgi şeklinde olabilir. Kiracılığı satıldı. Kiralandı diyelim. Yani ilanı mesela kaldırmasanız da orada mesela ilan durduğu zaman mesela orada durumla ilgili kiralandı olarak bilgisi geçebilir. Ama genellikle ilan hani kiralık olsa kiralansa ilan yerinden kalkar. Ne bileyim. Çok da böyle hani anladığım bir şey değil. Yani durumları da hallettik. İşin mantığı zaten arkadaşlar. Yani ne yapmamız gereken, ne anlama geldi ya da kısımların ne olduğunu öğreniyoruz. Durumlardaki etiketler. Etiketler dediği kısım arkadaşlar. Burada şu kısım, şurası yani bakın gezilebilir öne çıkanlar demiş ya. Bu etiketler işte bakın yeni eklendi öne çıkanlar gezilebilir bilmem ne falan diyor. Ne bakalım. Onu hemen çevirelim. Bakın öne çıkan mesela. Öne çıkanlar isterse bu sizin hani şeyinize kalmış ne istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Rengini de seçebilirsiniz. Ben rengi kalsın diyorum. Ya bu neymiş bunu tamam sil kaldır gitsin. Kaldırdık. Öne çıkanlar yeni eklendi diyebiliriz buna mesela. Yeni yani yalnızca yeni de diyebilirsiniz. Yeni ilan diyelim. Yeni ilan. Tamam. Buna ne diyelim? Open house. Gezilebilir diyelim mesela. Gezilebilir de dediğimde şey arkadaşlar mesela hani Avrupa burada da Türkiye'de de oluyor gerçi. Randevu alıyorsunuz emlakçıdan. O mülkle ilgili gidiyorsunuz daire özellikle mesela. Daireyi işte emlakçıyla birlikte geziyorsunuz. Emlakçı size anlatıyor. Daire olur, bina olur, ev olur, fabrik olur neyse yani. O hani gezilebilir dediği. Onun da rengini mesela kırmızı yapalım. Tamam. Etiketleri geçtik. Kira dönemleri. Kira dönemleri de zaten adı üstünde işte günlük, haftalık var, aylık var, yıllık şeklinde yapmışlar. Bu da aynen bunu da istiyorsanız böyle silelim. Tekrar yapalım. Kaldır. Kira dönemleri. Bunları siz artık nerede kullanmak isterseniz arkadaşlar. Sizin ilanınızla alakalı bir şey. İlan bilgilerinde gerçi bunları geçebilirsiniz. Evet orada ilan bilgilerine şey olarak açıklama falan mesela aylık kiralık işte dönemlik sezonluk bilmem ne falan. Kira dönemi mesela sezonluk da ekleyebilirsiniz bilmem öyle o da olabilir. Yıllık dedik ekledik tamam. Kira dönemlerini de hallettik. Olanak ve özellikler. Şimdi günlük kiralıklarda mesela özellikle günlük kiralıklarda en çok kullanacağınız kısımlardan biri bu olabilir mesela. Günlük kiralıklarda biraz da böyle hani otel odası gibi düşünün.
Otel odaları, apart odaları gibi düşünün. Odanın içinde, dairenin içinde, oda değil dairenin içinde mesela imkanlardan mesela bahsedebilirsiniz. İşte ne vardır? Televizyon vardır, işte Wi-Fi vardır, mikrodalga, çamaşır makinesi, kıldı, tüydü mesela. Bunları mesela en fazla kullanacağız. Onun haricinde mesela özellikler şeklinde de işte satılık dairede eşyalı mesela satılan bir yer vardır. İçinde klima vardır ya da binanın balkonu vardır. İşte ne bileyim yangın alarmı mesela ofiste, bunları artık ilanınızla alakalı özellikler, binanın, dairenin, apartmanın, arsanın işte özelliklerini buraya ekleyebilirsiniz. Aslında 2 tane özellikler yazmış. Burada yanlışlık var. Biri olanaklar olacak, biri özellikler. Bunu da logo üzerinden düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ama hangisi ona bakacaksınız. Özellikler demiş. Şu olanaklar olacak. Bu da özellikler olması lazımdı. Büyük bir ihtimalle. Evet, öyle olması lazım. Olanaklar ve özellikler, şu başlıkların değişmesi lazım. Bunları ben düzeltmeyeceğim yoksa çok uzun sürer. Ne ekleyebilirsiniz? Örnek olarak veriyorum işte, ne olabilir? Oyun konsolu. Şimdi attım kafadan. Oyun konsolu. Konsol dedim. Ekle dedim. Bu şekilde bakın eklendi. Olanaklara. Buraya da mesela işte ne var? Havuz diyelim. Özelliklerde hani sattığınız site içerisinde daire vardır, havuzu vardır, bilmem neyi vardır. Havuz, spor salonu bilmem ne falan mesela bu şekilde. Buraya da eklersiniz. Yani biri olanaklar, zaten hani çevirdiğinizde de görürsünüz ya da televizyon, çamaşır makinesi, kurutucu, murutucu falan, bunlar olanaklara girer zaten. Ama özellikler işte balkonu vardır, terası vardır, işte teraslıdır, bahçelidir, işte kombilidir, doğalgazlıdır. Bunlar da özelliklere giriyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın, olanaklar ve özellikler diyor ya, yani dediğimiz kısım kontrol işaretli. Yani şu check dediğimiz check olayı diyoruz. Kontrol işaret, bir de simgeler var. Simgeler tabii ki bakın şimdi göreceksiniz. Bu şekilde ikonlarda geliyor ama mesela burada sınırlı sayıda simge var arkadaşlar. Daha fazla simge eklemeniz için ücretli sürüme geçeceksiniz. Yani bakın işte 2, 4, 5, 10, 15, 20, 23 tane var. Zaten sizin özelliklerinizde zaten bir ton şey var. Özellik var yani. Nasıl yetişecek? Yetişmez. O yüzden de hani siz kendiniz de ekleyebilirseniz tamam diyeceğim. Ama öyle bir şey yok. O yüzden de ne yapacaksınız? Kontrol işaretlerine geçersiniz. Yani bu şekilde çek işaretli olur. Onu da söylemiş olayım. Şimdi iç dediği iş, bina detayları, iç hani detaylar artık herhalde. Zemin kaplaması, işte parke bilmem ne, laminat, mermer olur, odun olur. Katın da özellikleri mesela finishit demiş mesela. Finishit zemin kat mı? Ona bir bakalım. İşlenmiş, tamamlanmış, hazır gelmiş, mükemmel. Ne alakası? İşte eğer orada farklı bir şey kullanılıyor tabii ki. Zemin kat diyelim biz buna, diyelim mesela. Zemin, tamam. Bu neymiş? Parti Ali. Ne güzel İngilizcemiz var bizim be. Hemen bakalım. Kısmen tamamlanmış. Kat. Katla ne alakası var acaba? Allah Allah. Tamam. Bu şey olabilir aslında arkadaşlar. Burada işte çevirilerde bakın bir hata olabilir mesela. Zemin kat dediği kat olmayabilir. Bitmiş, bitmemiş. Aslında şey olabilir bu. Proje olabilir arkadaşlar, bakın bu. Yani şunu Türkçe bulmak lazım. Buraya proje. Proje olabilir mi? Olabilir ya. Bitmiş olabilir. Çünkü zemin, evet, finished yazıyordu. Bitmiş, aynen. Bence proje olarak bunu değiştirebiliriz. Proje. Proje diyorum ya. Bitmiş mesela. Şu işte neydi? Kısmen tamamlanmış. Öyle mi diyelim? Ya da kısmen tamamlandı. Neyse. Bu da bitmemiş proje. Topraktan giriyorsunuz proje. O yani. Çevirdik, bitmemiş, tamam. Bunu da yapıştırdık. Ama bu dediğim gibi şunu bulup proje yapmak lazım aslında. Proje olabilir. Bina detayları. Ne bileyim. O geldi aklıma. Belki de farklı bir şey de olabilir. Neyse. Bina detayları dedik. İç kısımda zemin kaplaması demiş. İşte ama o zaman da içle ne alakası var projenin? O da var. Dış kısma baktık. Dış malzeme. Tuğla mı, taş mı, odun mu bilmem ne filan. Buraya işte artık betonarme, stone dedi, taş gerçi. Betonarme olabilir. Ne olabilir? Prefabrik olabilir ya da manto mu olur? Bir şey olur. Otopark dediği işte otopark, garaj arkadaşlar. Bunları isterseniz kullanırsınız, isterseniz de yani silersiniz. Garajı işte açık otopark, kapalı otopark şeklinde değiştirebiliriz. Hatta yapalım madem. Onu da söyledik.
Bakın işte cadde üstünde, cadde üstü açık bilmem ne falan, işte öyle bir şeyler var. Seçili seçenekleri sildik. Hemen ekleyelim. Cadde üstü otopark diyebilirsiniz mesela. Sokak üstü, cadde üstü, neyse. İç dış dedik. Çatı demiş. Çatı yani tabii eklentiye hani o ülkenin şeyine göre baktığınız zaman, bakın yani çatıyla ilgili bilmiyorum. Hani ne yapılabilir, ne edilebilir, ilginç çatı. Şimdi burada şöyle bakalım arkadaşlar, bir saniye bakın. Şimdi veri yöneticisi kısmındayız. Burada şu parametrelere bir şey ekleyemiyoruz arkadaşlar. Bu sistemin, eklentinin bize verdiği imkanlar şu an. Eğer burada işte mesela silip kaldırabilseydik, ben bulamadım en azından. Siz eğer bulursanız, ama yok öyle bir şey çünkü benim gördüğüm kadarıyla bayağı da uğraşıyorum. Buraya bir bölüm parametre ekleyemiyoruz. Şimdi dış geldik, çatı. Çatıyı da artık bilmiyorum, çatı neyse. Binanın işte çatı kısmı varsa mesela, satılık ya da işte kiralık evin müstakil evdir, çatısını matısını artık ne işe yararsa. Etiketler dedi de, etiketler yeni seçenek ekle demiş. Yani buraya ne ekleyebiliriz ki? Ne olabilir ki? İç dış. Yani şunların dışında bir etiket ne olabilir? Hiç aklıma gelmedi. Arada bakarız, neyse. Birimler ve formatlara geçelim. Kullanacağımız metrekare, metrekare zaten tamam. Türk lirası, işaret alt kere T miydi? Aynen. Bu şekilde Türk lirasını bulduk. After which birimden sonra boşluk öyle gelecek sembolümüz. Tamam, binlik tamam, kaydet. Alan birimi, not büyüklüğü birimleri, kurlar. Tamam. Konumlar. Şimdi Amerika, ülkeler demiş. Tamam, ülkeler, yeni seçenek ekle. Mesela Türkiye dedik. Ekledik. Seçtim. Bölge olmadığı için, ama bakın şimdi Amerika'yı seçseydim Florida bölgesi. Ondan sonra da Miami bilmem ne demiş, bakın. Miami ili, ondan sonra bu da ilçesi mi? Öyle mi oluyor? Miami Beach. Herhalde öyle oluyor çünkü şehir ilçeler. O şekilde olmuş. Şimdi Türkiye dedik. Bir daha yeni diyelim. Türkiye. Bölge mesela İstanbul, Marmara diyelim. Marmara bölgesi dedik. Ekle. Şimdi bu şekilde bakın. Türkiye, Marmara bölgesi, şunu da seçtim. Şehirler İstanbul ekle dedim. Bunu da seçtim. Ondan sonra da buraya da Kadıköy mesela dedik. Ekle. Bu şekilde şehirle işte bölgelerin, şunu hatta sileceğiz. Ondan sonra şunu da hatta kaldıralım. Şununla şu yer değişebilir arkadaşlar. Yani ilçelerle şehirler arası değişebilir. Olabilir. Onda bir yanlışlık olmuş olabilir. Çeviride olabilir. Bunları da hallettik. Şimdi veri yöneticimiz bitti mi? Bitti ya. Yani buralarda dediğim gibi ilanla ilgili eklenilecek kısımları burada bu bölümlere ekliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan iskeleti burada oluşturacağız. Şimdi alan oluşturucuya geçeceğiz arkadaşlar. Bakın, alan oluşturucu da dediğim gibi ilanda İşte görünmesi gereken alanlar, kısımlar, bakın şunlar filan, işte ilan bilgileri, açıklamalar filan, bunları yapacağımız, oluşturacağımız alanlar. Şimdi temeller demiş, açıklama, açık ev bilmem ne. Şimdi bunların da tabii değişmesi lazım. Ya bu tercümede birazcık şey olmuş herhalde, ama şimdi şurayı söyleyeyim. Alan oluşturucuya geldik. Alan oluşturucuda eklentinin, bakın demo ile birlikte oluşturduğu bu alanlar var. Bunlar arkadaşlar mecbur kullanmak zorunda kalıyorsunuz bir yerde. Neden? Çünkü onu da göreceğiz zaten de ilan eklerken. Bunları sildiğiniz zaman zaten silinmiyor. Daha aşağı doğru inecek onlar. Gözükmeyecek yani. Bakın şimdi şöyle yapıyorum. Kare başına fiyat demiş ya, bakın. Bunu kaldır dediğimde bu şekilde silik hale gelir. Göstermez ilanda, özelliği göstermez, ama bunu tekrar açabilirsiniz, ama bakın. Artı işarete bastığınızda bu şekilde açabilirsiniz. Eklenme tarihini hiçbir şey yapamıyorsunuz tabii ki. Bakın bunu silme, kaldır dediğinizde kaldır diyoruz, ama o silik gözüküyor zaten nedense. O otomatik sistemle alakalı bir şey zaten. Yani eklenme tarihi ilanı eklediğinizde otomatik çıkması lazım zaten herhalde. Tamam, bu şekilde yani, bakın. Şunlara bakın şu şeyler. Yani böyle istediğiniz zaman sıralamayı da değiştirebilirsiniz. Yani şöyle bakın, şu işaret var ya zaten. Durumu, tipi bilmem ne filan hesabı. Buradan bakın, zemin seviyesi, kuruluş yıl bilmem ne cart demiş. Bu listeleme şeklinde arkadaşlar.
sıralaması işte en başta metrekare başına fiyat, kategori, kiralama böyle böyle gidiyor. Temeller dediği kısımda şu arkadaşlar zaten. İlan bilgileri. Temel. Temel alan bu. Hatta onu da değiştirmek lazım şimdi. Şimdi şu temelleri bir düzeltelim. Şimdi listeleme bölümlerinde bakın arkadaşlar, üstüne geldiğinizde bir çark işareti, bir de yukarı aşağı istediğiniz yere kaydırabileceğiniz alan, yani şekli gösterisi. Bunu alırsınız mesela, bu tarafta da açıklamayı yukarı oraya buraya falan kaydırabilirsiniz. Temeller dediğim gibi arkadaşlar neresiydi? Şu alan. İlan bilgileri. Bunu kopyalayayım hatta. Temeller dediğim çark işaretine bastığınızda, bakın çark işaretine bastığınızda bu bölümü düzeltebilirsiniz. İsmini mesela ilan bilgileri dedim. Ön uçta görünür, tüm kullanıcılar görebilir. Kaydet diyorum. İlan bilgileri olarak değişti. Bu şekilde. Şimdi ilan bilgilerinde göstermek istediğim alanlar, metrekare fiyatı, ekleme tarihi, kategorisi. Mesela metrekare fiyatına geldim, üstüne bastım. Bakın bu sistemin, eklentinin bize otomatik verdiği, bizim eklediğimiz bir şey değil bu. Bunu mesela değiştiremezsiniz. Değiştiremiyorum. İlan bilgilerinde gözükmesini istiyorum. Tek mülkiyet bölümünde yönetici sekmesi de ilan bilgilerinde gözükmesi lazım. Yani metrekare fiyatının. Burada şimdi benim demoda var mı bu? Metrekare fiyatı. Burada yok. Burada var mı? Videonun başında söylemiştim. Bu sağ tarafta etiketlerle çalışıyor aslında. Etiket sistemi gibi çalışıyor aslında demiştim ya arkadaşlar. Onu kapatmış olabilirim aslında. Şuradan bir bakmak lazım. Alan oluşturucuya bakayım. Bu demo tabii ki, demo kısmı. Kategori bakayım. Evet, metrekare fiyatını kapatmış mesela. Şimdi tekrar açayım bunu. Açtım. Nerede? Bunu da aldım. Şöyle yukarı bir yere taşıyacağım. Getirdim. Şuraya koydum mesela. En üstte attım hatta. Metrekare fiyatı. Şurada bir bakalım hatta. İlanlarım. Demo sayfanın içindeyiz bu tabii ki. Hani nasıl gözüktüğüne bakın. Metrekare fiyatı bu şekilde açtığım zaman burada gözüküyor. Öyle diyeyim. Metrekare fiyatı, eklenme, kategori, bilmem ne, kiralama, mülk tipi. Burada yani şu var, ilan bilgileri. Buraya bir şey eklemek istersem mesela örnek olarak alan ekle diyorum. Dedim ki ne olabilir? İlan bilgilerine ne gösterebiliriz? Isıtma tipi mi diyeyim mesela? Isıtma diye bir şey seçtim. Yazdım yani ısıtma tipi. Buraya da ilan bilgilerinde, yani ilan açıklamalarında gözüksün istiyorum. Normalde şeyle alakalıdır da bu neyle alakalıdır? Olanak ve özelliklerde olabilir. Örnek olarak veriyorum. İlan bilgileri, mülkiyet, bakın nerede gözükmesini istiyorsam şu kısım, bakın şu kısım. Açıklamada mı, konumda mı, bina detaylarında mı, işte kat planlarında mı, olanaklarda mı, nerede istiyorsam orada gözükmeli. İlan bilgilerinde gözüksün istiyorum. Yönetici sekmesi de aynı şekilde ilan bilgilerinde olsun. Burada isterseniz ısıtma tipini elle yazarsınız. Yani yeni ilan eklerken yazarsınız ya da seçenek verirsiniz arkadaşlar. Nasıl seçenek verirsiniz? Seç düğmeleri mesela. Seç düğmeleri dedim. Bana seçenek ekle şeklinde getirdi. Diyorum ki ısıtma bilgileri. Soba. Ekle. Kombi. Şömine. Örnek olarak. Dedim. Ondan sonra tüm kullanıcılar evet kaydet diyorum. Böyle bir alan oluşturdum. Nerede şimdi alan? Isıtma tipi. Bunu aldım. Nerede gözükmesini istiyorum? Mülk tipi demiş. Şurada gözüksün mesela. Isıtma tipi diye. Bu aklınızda kalsın arkadaşlar. Isıtma tipi. Eğer listeleme kısmında şu alanda başka bir bölüm açmak istersem, bakın bölüm ekle diyor burada. Bölüm ekle alanlardan istemediğiniz ya da şey olmayan bir kısım varsa, mesela bu neymiş ya? Okullara uzaklığı. Evet. Bunu mesela Türkçeleştirebilirsiniz. Şöyle çevir diyorum. Yakın okullar demiş. Böyle bir bölüm yapmışlar. Tamam. Yapıştır. Yakın okullar dedik. Mesela şey diyelim. Çevredekiler diye bir bölüm açalım. Çevresi. Muhit mi diyelim ya da muhit olabilir. Bölüm ekle diyorum. Buraya çevre diyorum. Çevresindekiler mi diyeyim? Ne diyeyim işte ya. Çevresindekiler dedim. Öyle bir şey. Öyle bir bölüm açtım. Bakın öyle bir bölüm açıldı. Şimdi bu bölüme
alan ekleyeceğim. Farz misal. Alan ekle. Tamam. Ekleyelim. Mesela çevresindekiler alışveriş merkezi. Örnek. Alışveriş merkezi diye bir alan. Buraya alışveriş merkezi alanı açtık. Oraya seçenek vermeye gerek var mı bilmiyorum. Yok. Oraya normal elle yazılabilir. Metin kısmı kalabilir yani. Metin kalsın ama metin kalsın yani. Metin kalsın, böyle kaydedelim. Başka alışveriş merkezi dedik. Okullar diye zaten bir bölüm var. Alışveriş merkezi. Kamu kurumu diyelim mesela. Sallıyorum. Ya da hastane diyelim. Hastane. Tamam. İlan bilgilerinde göstermesin ya. Nerede gösterecek? Çevredekiler. Aynen çevresindekilerde gösterecek. Bunu da öyle mi yaptık alışveriş merkezine? Bakarız şimdi birazdan. Çevresindekiler. Tamam. Hastane. Bu da hastane. Dedik. Bunu da kaydettim. Şu alışveriş merkezine bakayım. Çevresindekiler. İlan bilgileri. Hayır, ilan bilgilerinde değil, çevresindekilerde olsun. Bunu da alışveriş merkezi dedim. Bunu da böyle kaydettim. Hastane, alışveriş merkezi. Ondan sonra bir bölüm daha ekleyelim. Alan ekle diyorum. Ulaşım. Mesela. Ulaşım. Çevresindekilerde göstersin. Bu da metin olsun. Ne bileyim. Metin olabilir. Kaydet diyorum. 3 tane alan oluşturduk. 1 tane bölüm oluşturdum. 3 tane de alan oluşturduk. Alanların mantığını bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İlan eklerken daha da netleşecek bu olay. Daha da netleşecek. Orada daha da böyle alanları değiştirmek istediğimizde ya da eklemek istediğimizde, çıkarmak istediğimizde onları göreceğiz zaten şimdi. Bakın. Bina detaylarında bakın. İşte sıcak, soğuk filan, garaj, zemin kaplaması bilmem ne görüyor musunuz? Buraya mesela istediğiniz gibi bir alan ekleyebilirsiniz. Bina detaylarında göstermek istediğiniz. Bunlar normalde eklentiyle birlikte, demo ile birlikte gelen bakın alanlar. Alanlar kısmı, veri ve alanlar kısmını bu şekilde anlatmış olayım. Bundan sonra da yapacağımız ne yapalım? İlanlarımıza bakacağız. İlanlarda orada bir alanla veri kısmına bir bakalım. Ondan sonra da zaten bölümü kapatıp temaya geçeriz. Temada artık kısa kodları falan ekleyip ona göre bir ayarlamalar yaparız. Şimdi ilanlarıma geldik. Şurada örnek bir tane girelim. İlanlarım. Bakın şimdi. İlanların işte ismi açıklama kısmı arkadaşlar. Yani şu kısım gördüğünüz gibi açıklama kısmı yani. Burada da şunları da hatta özel alanlar yazar mazar özetlemiş. Bunları da aslında kapatabiliriz arkadaşlar. Ekran ayarlarına gelin. Şuradan kapatın mesela özel alanlar, özet, yazar. Bunlara ihtiyacımız yok. Öne çıkarılmış görsel, astar ayarları, light speed geç. Tamam, bunlara ihtiyacımız yok. Güncellediğim şöyle. Kaldırsın gitsin. Şimdi ilan bilgileri. Fiyatı, metrekare fiyatı bakın. Metrekare fiyatı, ısınma tipi. Bir tane alan açmıştık ya arkadaşlar bakın. Alanda kombi, şömine, soba. Buradan bu şekilde seçebilirsiniz aslında. Yapmış olduğunuz alanlarda. Şimdi sağ tarafta ısınma tipi geldi mi? Yok. Bu tarafta yok. Şuradan bakalım. Bakın yok. Tamam. Yapmış olduğumuz alanı burada gösterdik arkadaşlar bakın. Şimdi eklentiyle birlikte gelen alanlar etiket sistemiyle çalıştığı için bakın kategoriler, mülk tipleri, hani nereden ekleyeceğim ben, burada yok öyle bir şey, nasıl olacak filan da düşünüyorsanız buradan eklemeniz gerekiyor. Kategoriler, en çok kullanılan etiketler. Şimdi etiketler bulunamadı diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne kategorimiz vardı? Bunu artık işte burada biraz şey var. Hani bunu niye etiketler şeklinde yapmışlar? Buraya yapsalardı, şu alana yapsalardı mesela biraz uzun olurdu, belki aşağı doğru inerdi ama en azından seçme imkanınız olabilirdi. İşte daha böyle hani pratik mi olurdu, daha mı kolay olurdu bilemiyorum ama buradan anlaşılabilir olabilirdi. Şimdi etiketlerden ben bilmiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Kategoriler. Atıyorum şimdi S yazdım, A yazdım, T yazdım. Herhangi bir şey buldum bana? Bulmadı. Ne bu? Kategoriler şimdi. Bunu da anca nasıl yapacaksınız? Bakın şimdi geleceksiniz veri yöneticisine, veri yöneticisinden kategoriler. Biz kategori eklememiş miydik? Eklemiştik. Kaydetmedik mi biz? Ne yaptık? Niye yazmamış bu? İşte bakın böyle sıkıntılar da olabiliyor.
Şu bak, bu mülkiyet durumları silinmiş. Kira süreleri yok, mülk tipleri yok. İşte ufak tefek böyle hatalar da çıkabiliyor arkadaşlar. Tekrar şöyle yapacağız. Satılık, ekle, kiralık. Eklenti gelişiyor. Şey gibi değil. Bir önceki emlak eklentisi gibi değil. Bu biraz yeni bir eklenti ama ücretsiz sürümüyle güzel aslında. Birkaç böyle herhalde güncelleme lazım buna da. Ön bellekle alakalı bir şey olabilir aslında bu. Hani kaydetme süreci olabilir. Tamam, bakın böyle ekledik şimdi kategorilere, mülk tipleri, bilmem ne kategoriler. Mülkiyet durumu. Mülkiyet durumu neydi? Boş, kiracılığı demiştik. Boş kiracılığı, kiralan neyse, boş kiracılığı diyelim. Öyle kalsın. 2 tane ekledim yeter. Kira süreleri, mülk tipleri. Mülk tipleri daire, villa, bir daha yaptırıyor bize bunları ya. Villa, ofis, arsa dedik, tamam 4 tane yeter. Kira süreleri günlük. Tamam. Başka silinen bir şey var mı? Yeni seçeneği geç tamam. Bina detayları. Bakın bunu biz normal sıfırdan yapmıştık. Bu silinmemiş etmemiş. Yani eklenti biraz herhalde biraz farklı. Biraz hani şey çalışıyor. Çok stabil gibi değil gibi ama bu ilk defa karşılaştığım bir şey. Hatta dedim ya, bu tarafta sildiğimiz halde niye hala gözüküyor olayı vardı. Neyse, geldik şimdi ilanlarıma bir daha gidelim. İlanlarımıza geldik, bir daha bakalım. Şimdi şuradan mülk tiplerine bakalım. En çok kullanılan etiketlerden seçin demiş. Şuna bakalım. Yine gözükmüyor. Bakın. Yani kategorileri bilmeniz lazım. Herhalde bir sonraki güncellemelerde bunları değiştirirler gibi geliyor. Biraz daha basitleştirirler ya da ücretli sürümünde mi böyle biraz daha basit olabilir, bilemiyorum açıkçası. Ha, bu şekilde çalışmıyor mu? Evet, tabii ki çalışıyor. Ama şu etiket kısmından kategorinizi, mülk tiplerini, bunu ayarlamanız lazım. Bu kısımları ayarlamanız lazım arkadaşlar. Yoksa şimdi bakın, otopark var mıydı? Bakalım bina detaylarında. Çatı, otopark var. Mesela bunu yaptık. Şu kısım nerede? Nerede yapmıştık? Veri yöneticisi kısmında mesela eklemiştik ki. Bu da aslında otopark dediği kısımda, bakın. Bu da oradan çekiyor o verileri. Mesela açık yazayım. Açık otopark, bakın. Yani buradaki etiket, ben etiket diyorum bu kısma mesela. Bak, en çok kullanılan etiketlerden seçin bilmem ne diyor ya, etiket kısmı dediğimiz. Bu etiket kısmı da sonuçta veri yönetiminden alıyor verilerini. Oradan çekiyor. Burada olsaydı da güzel olmaz mıydı? Bence iyi olurdu. Daha kolay ve basit anlaşılır olurdu. Yani ben buradan zaten şimdi bir kere doldurdum. Bina detaylarını buradan zaten doldurdum. Bakın, açık otopark, kapalı otopark diye doldurdum. Yani bir daha burada niye doldurayım ki ben şimdi bunu? Onu anlayamadım ben, çözemedim açıkçası. Hadi bunu güncelle diyorum. Bakın şimdi güncelle dedim. Yani burada şimdi etiketler kısmında göreceksiniz. Bakın şimdi, bakın buraya da geçti. Buradan mesela kaldırdığınız zaman değişmiyor. Nasıl değişmiyor? Gene bu şekilde kalacak yani. Bina detaylarında ne seçtiysem aç demişiz. Onu yanlış etiket olarak kaydetti mesela, bakın. Bu güzel yanı olur. Ne olur? Hiç o bölüme girmeden, veri kısmına girmeden arkadaşlar, buradan mesela şey oluşturabilirsiniz. Aç neymiş ya? Nerede? Öyle bir şey var mı ki? Ya şey var. Dikkatimi çekti ama arkadaşlar, eklentinin veri hani işleme kısmında biraz sıkıntı var. Biraz geç işliyor. Hızlı çalışmıyor. Yani MySQL, PHP kısmında bir sıkıntı, bir sorun var gibi geldi bana ama bilemiyorum açıkçası. Ama dikkat ettim. Orada bir yavaşlık var. Var yani. Bence bir iki güncelleme ile bu düzelir. Ve buradan böyle bir geçiş yaptık. Alan kısmını, veri kısmını bilmem neyi falan gösterdik. Şimdi sayfaya gidelim. Sayfada kısa kodlarımızı bir ekleyelim. Onlar da bir çalışsın. En son aşamaya geçeceğiz ondan sonra. Sayfalara geldik şimdi. Tüm sayfalar. Burada işte eklediğimiz alanlar vardı ya. Günlük kiralık, satılık falan ilanlarım. Şimdi ilanlarımdan başlayalım. İlanlarıma geldim. Düzenle diyorum. Ne yapacağız? Kısa kodlarımız. Evet. Short code. Geliştiricinin sayfasında arkadaşlar, burada bütün short code, kullanabileceğimiz short kodlar tabii ki bunlar. Şimdi bütün ilanları göstermek istiyorum ben. Şunu alacağım. Kopyala. Burada mesela ilanların işte gösterim şeklini falan değiştirebilirsiniz. Izgara şeklinde gösterirsiniz. İşte liste şeklinde bilmem ne falan, onların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama biz normal direkt liste şeklinde göstereceğim. Ne yapacağım? Bir kısa kod ekleyelim.
Şuraya ondan sonra da kodumuzu yapıştıralım. Güncelle diyorum. Güncelledi. Sayfaya bakalım. Bir şekilde bütün ilanlarımızın göstereceğimiz kısım. Bunu şimdi şeyle de bir bakalım arkadaşlar ya. Yani Elementor'la da bir bakalım. Elementor'u da düzenle diyorum. Elementor eklenti uzantılarına bakacağım şimdi. Eklentinin uzantılarına bakacağım Elementor'un. Geldim. Tamam. Geldik. Estetik arama, kaydırıcı talep, estetik ilanlar. Şimdi şunu şuraya alalım. Bir tane açtım. Şöyle bir deneyeceğim. Bakacağım da arkadaşlar. Estetik ilanlar dedik. Şimdi Elementor üzerinden eklersek ne gibi faydası olur? Ona bakıyorum. Tüm bağlantıları görüntüle, tümünü gör demişiz. Alt kısımda çıkacak herhalde o da. Sayfalandırma, gezinti çubuğu. Evet, Elementor üzerinden yaparsak daha etkili olur gibi geliyor bana. Doğru. İlanların liste bakın. Bir sütun, iki sütun demiş. İki sütun seçersek bu şekilde değiştirebiliyoruz. Evet. Gezinti çubuğu, gezinti çubuğunun devre dışı, sıralama göster. Toplamı göster. Evet, arama çubuğu falan demiş. Arama çubuğunu etkinleştir dediğimde şu kısma şey gelecek tabii ki. Evet. O zaman şunu tek sütun yapalım. Yani bir liste şeklinde yapalım. Böyle olsun. Buradan arama ilanlar kısmından bu şekilde olabilir. O zaman WordPress blokundan kaldıracağız onu. Elementor üzerinden yapalım. En mantıklısı o zaman. Sayfaya çıkış yapalım. Tamam, bu yazıya. İlanlarım. Onu kaldıralım. Evet, bu şekilde olsun. İlanlarım. Şimdi bir daha bir sayfayı görüntüle diyeyim. Hatta burada da vardı da. Bu şekilde. Tamam. Bu şekilde olması daha iyi. Çıkış yapalım. Hatta şeyleri ne yapalım? Ama ilanlarda şimdi satılık, günlük kiralık şeklinde bir ayarlama yapalım ki diğerlerinde eklerinde gözüksün. Kodları eklediğimizde gözüksün arkadaşlar. O yüzden ilanlarım kısmına geliyorum. Şimdi şunları bir kategorileştirelim. Yani bakın kiralık mesela hızlı düzenleme diyorum. Şuradan da mesela hızlıca ilanlarınızı düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kategorisi için kiralık var. Bu da satılık olsun. Büyüktür villa diyorum. Durum boş. Tamam. Tamam, bunları hiç değişmiyor. Değişiklikleri kaydet dedik. Bu şekilde bunların da kategorisi hem olmuş olsun. Bu şekilde işimizi görür. Geldik. Şimdi satılık. Satılığa bir sayfasını açalım. Elementor'la yapalım yine arkadaşlar bence. Elementor ile düzenle diyorum. Buraya yine şu şekilde konteynerimizi aldık. Şimdi satılık bir kategori aslında arkadaşlar. Kategori içinde kategori short kodu şu, yani taksonomi dediğimiz olay bu. Hemen kategoriyi şunu alıyorum. Tabii ki kategori ID numaramızı bulmamız lazım. Bakın burada da zaten resimde gösteriyor. Bunu kopyalıyorum. Şuraya bir kısa kod dedik, atalım içine ilk önce. Şunu da şöyle bir idareten yapıştıralım. Şimdi şeye bir bakalım. Veri yöneticisine geçiyorum. Satılık 147'ymiş arkadaşlar mesela. 147 dedik. Bakın satılık ne varsa onları gösteriyor şimdi. Gördüğünüz gibi. Güncelle dedim. Satılık ile ilgili şeyi var mı ona bakalım. Yani ne yapabiliriz?
Bu şekilde kısa kodla ekleyebiliriz. Bir de bakıyorum şimdi ilanlar, talep formu, kimlik doğrulama, arama kaydedici. Şimdi ilanlara bir daha bir bakacağım. Oradan şeyi seçebiliyor muyduk ona bakacağım şimdi. İlanlara geldim. Satılık liste tamam. Gezinti çubuğu geç. Arama çubuğu. Arama çubuğu. Sorgu filtresi. Evet. Aslında buradan da kategorileri satılık seçersek bu şekilde bakalım değişen bir şey var mı? Aynı. Yani kısa kodla aldığımız gibi burada Elementor uzantısıyla da bunu yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Hatta bunu özelleştirebilirsiniz de mülklerini bilmem ne falan da seçebilirsiniz ama satılıkta ne varsa satılık onları göstermesi lazım zaten. Evet bu şekilde de yapılabiliyormuş. Onu da gördük. O zaman şunu kaldıralım mı? Kaldıralım. Bu şekilde kalsın mı? Yani bu şekilde kalsın. Güncelle dedim. Kiralığa geçelim. Sayfayı görüntüle. Satılık. İlanlarımı yaptık. Satılık. Bunu da yaptık. Kiralığa geçelim. Sayfayı düzenle. Elementor ile düzenle diyorum. Geldik. Şimdi bunu yine şeyle yapacağım. Uzantıyla yapacağım. Eklentinin Elementor uzantısıyla. Aldım attım. Kiralık tamam liste şeklinde. Yani ızgara bakın dediğim gibi bir sütun bu şekilde tekli böyle bir sütun. İki sütun yaparsak ızgara şeklinde gibi oluyor. Bu şekilde de gösterebilirmişiz. 3 yaparsak hatta böyle üçlü de gösterebiliriz. Güzel yani iyi olmuş bu. Sorgu filtresine kategori kiralık diyorum. Tamam. Güncelle. Bu şekilde. Ondan sonra sayfayı görüntüle günlük kiralık kaldı değil mi? Satılık evet günlük kiralık. Günlük kiralık hemen onu da halledelim. Yani böyle de Elementor uzantısıyla yaparsanız shortcode'da uğraşmamış oluyorsunuz açıkçası. Yoksa shortcode'da da arkadaşlar buradan gene aynı şekilde kategori ve kategori ID numarasından neredeydi? Veri yöneticisinden ID numarasını işte yanında yazıyor zaten. Oradan alıp numarasını değiştirdikten sonra gene aynı şekilde çıkıyor. Yani şu numarayı aldığınız zaman gene kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Elementor'la düzenle diyorum. Tamam. Geldik. Bunu da aldık. Hemen sorgu filtresi kategori günlük kiralık diyorum. Sıralama göster, sayfa başlığını göster bilmem ne bunları. Bakın buradan da şey yapabilirsiniz. Yani daha fazla seçeneğiniz var. Kısa koddan kısa kodu yapıştıracaksınız ama burada daha fazla seçenek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bunu da hallettik. Sayfalarımızın düzen yani şeyleri oldu artık. Kodlarını falan yaptık. Satılık, kiralık, günlük kiralık, ilanlarım hepsi oldu zaten. Tamamdır. Sayfayı görüntüle. Bakalım. Bu şekilde satılık, kiralık, günlük kiralık, ilanlarım. Evet, ilanlarımda da hepsini gösteriyor. Öne çıkanlar yeni ilan. Böyle böyle bir şekilde çalışıyor. Güzel. Öyle bakalım hatta bir tanesini girdik sayfaya, ilana. Kiralık, satılık işte anlattım zaten bahsettim. İşte şeyleri var gezilebilirmiş. Otopark, açık otopark, kapalı otopark, olanakları, imkanlar bir de işte artık talep formu gibi bir şey var. Tamam. Şimdi arama ana sayfada tabii ki bir de ana sayfada arama kısmını, arama şeyini de bir ekleyelim şuraya. Onu da arama formunu bir ekleyelim. O da olsun. Daha sonra da artık ince ayarlar, mince ayarlar bir şeyler yapacağız. Geçtik şöyle. Pardon. Böyle şuraya. Şunu bir alalım. Şöyle bir konteyner ekleyelim zaten. Geldik. İstatik arama.
Şimdi böyle detaylı bir arama yapıyor. Bu şekilde kullanmayacağız tabii ki biz. Ee, Gelişmiş ana diyelim. Bu şekilde olsun. Tamam. Hatta bunu arkadaşlar nereye alalım? Tabii ki şuraya almamız lazım ama. Yani başlık kısmı. Şuraya alırsam şu başlığı da silsem ne olur? Böyle kalsa. Sil dedim. Tamam. Konteyneri de sileyim hatta buradan. Öyle resmin içinde kalsın. Bu şekilde de güncelledim. Hatta şu butonu da kaldırabiliriz. Butonla da bir işimiz yok aslında. Aynen kaldıralım gitsin. Tamam. Şöyle bir yenileyelim sayfayı. Evet bu şekilde böyle şu an kalsın. Hatta aratalım mı? Kadıköy'le var mıymış Kadıköy'le ilgili bir şey? Yokmuş bakın sonuç yok diyor. Tamam ne vardı? Tüm filtreleri kaldır dedik. Bakın banyo, yatak odası, mülk tipi, fiyat, minimum, maksimum. Daha fazla dediğinde daha fazla seçenek arkadaşlar arayabiliyorsunuz, aratabiliyorsunuz. Daha fazla süt, daha fazla filtre. Bunun Türkçesini değiştirin arkadaşlar. Şey yaparsınız logo üzerinden. Eklentiyi kurduk, temamızı kurduk. Tema ayarlarını yani şöyle diyeyim demoda yaptığım gibi dizaynı en son kısma bırakacağım. Önemli olan bizim işte şu an eklentide ekleyeceğimiz işte ya da halihazırda olan ilanları sayfada bir gözükmesini istedim. Kısa kodları işte sayfaları falan onları ekledik. En azından şu an gözükecek. Sonra düzenlemelerini yaparız. İnce detaylarını yapacağız tabii ki. Ne yaptık? Temamızı, memomuzu, eklentimizi kurduk. Demomuzu çektik. Eklenti ayarlarını yaptık. Alan işte oluşturmayı, veri yöneticisini gösterdim arkadaşlar. Buralarda istediğiniz alanlara, istediğiniz bölümlerde alan oluşturabiliyorsunuz ama dikkat çeken bir şey oldu. Geliştiricinin sayfasında bir şeyi ben atladım. Yanlış söyledim hatta size arkadaşlar. İstediğiniz kadar alan oluşturamıyormuşsunuz. Orada öyle yazıyor. Onu gördüm ama şu an mevcut eldeki alanlarla da bayağı iş yapılıyor aslında. Şimdi buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Daha da pekiştirmek için şöyle yapacağız. Ne yapalım arkadaşlar? Sıfırdan bir ilan ekleyelim. Bir tane ilan ekleyelim. İşte alanları nasıl kullanacağız, nasıl ekleriz onları gösterelim. Ondan sonra da temayı biraz böyle düzeltelim. Ne yapalım? Hadi bir ilan ekleyelim. Şimdi yeni bir ilan oluşturalım. Bunlar halihazırda olan ilanlar tabii ki. Yeni emlak ekle diyoruz. Mavi butona tıkladık. Buraya şimdi ismini yazalım. Bir tane isim bulalım. Kadıköy'de mesela ekleyeceğimiz ilan olsun. Kadıköy deniz manzaralı ev. Daire daire dedik. İsmimi bu olsun. Hemen açıklamaya şuradan alalım, yapıştıralım. Şöyle bir şey. Yapıştıralım. Tamam. Yapıştırdık. Geldik şimdi ilk önce şu sağ taraftaki etiketlerden başlayalım. Kategorimiz neymiş? Bakalım burayı açtığımız zaman işte ne var? Günlük kiralık, satılık. Diyelim ki kiralık. Tamam. Mülk tipleri en çok kullanılan etiketlerden. Daire olsun. Kira süreleri demiş. Kiralıktı. Değil mi? Kiralık tamam. En çok kullanılan etiketlerden. Şimdi bakın etiket yok. Kira süreleri günlük mü olsun? Aylık. Aylık. Var mı? Var. Aylık. Ekle. Ondan sonra mülkiyet durumu demiş. Bakalım. Boş. Kiracılı. Boş. Otoparkı var mı? Var. Açık. Otopark. Çatı demiş. Bunları isterseniz doldurun. İsterseniz siz bilirsiniz. Onları gerçi Türkçeleştirmedik değil mi biz? Wood var mıydı? Var. Tamam. Çatısı böyle olsun. Dış malzemelere bakalım. Dış malzeme daş olsun. Kata bakalım. Kısmen tamamlanmış. Bitmiş diyor. Bu proje dediğimiz olaydı herhalde değil mi ya? Bitmiş tamam bitmiş diyelim. Bitmiş. Zemin kaplaması neymiş? Bakalım. Laminat mıdır bu? Laminattır herhalde. Bunları tabii Türkçeleştirmediğimiz için böyle İngilizce çıkıyor. Özellikler demiş. En çok seçilen
Bakalım özellikler. Kiralık demiştik. Terası var, tamam. Bahçesi var diyelim. Ondan sonra eşyasız ev olduğunu düşünürsek bunlar yeterli herhalde değil mi? Havuz var diyelim bir de, tamam. Havuz da olsun. Olanakları neymiş bakalım. Olanakları bir şey yok. Çünkü boş ev. Herhangi bir şey işte mikrodalga, çamaşır makinesi bilmem ne falan yok. Bunlar yok. Mahalleyi seçelim mi? Ne varmış mahalle? Mahalle yok ki. Kadıköy var mı bakalım? Olması lazım değil mi Kadıköy? Yok, mahalle yok. Ha, Kadıköy yazabilirsiniz ama ya. Kadıköy. Biz ekleyelim Kadıköy. Ekle. Tamam. Etiketler neymiş? Burada bir şey var mı? Yok. Etiket yok. Herhangi bir şey etiket ilanla ilgili mesela ne olabilir? Eklenebilir. Yani bir şey yok zaten etiketlerde. Şimdi bu tarafı bitirdik. Geldik ilan bilgileri kısmı, açıklamalar kısmında. Fiyatı. Kiralık demedik mi? Kiralık dedik. Fiyatı 35 bin lira. Tamam. Fiyat notu. Buraya mesela evet aylık diye bir dipnot gibi bir şey düşünün. Onu alabiliriz. Metrekare fiyatını yazmaya gerek yok. Fiyat için arayın. Mesela pazarlık yapabilirsiniz ya da yapmazsınız. O yüzden açmıyorum. İlan türü bakın. Burada da var, orada da var dedik ama buradaki ilan türü ilan açıklamalarında çıkacak arkadaşlar. Kiralık diyorum. Kategori değil yani. Bu aslında kategori değil. İlan türünde ilan bilgilerinde çıkacak. Bunu kaldırabiliriz. Yani ben örnek olarak göstermiştim de. Isıtma tipi demiş. Soba kombi. Tamam, kombili. Yatak odası bir tane banyo, bir tane yarım banyo dediği duştur herhalde. Toplam odası 3 olsun. 4 olsun hatta. Kaç katlı? 5. kat. Kat seviyesi 3. kat. Alan metrekaresi. Alan 200 metrekare olsun. Metrekare büyüklüğü. Alan metre. Toplam 200 metrekare. 150 metrekare diyelim. Gezilebilir öne çıkan yeni ilan. Öne çıkarabiliriz. Gezilebilir derseniz bakın şimdi gezilebilir dersek arkadaşlar oraya tutmak isteyenler emlakçı ile birlikte gezmek isteyecek. O yüzden de bir gösterme zamanı, randevu zamanı ayarlamamız lazım. Kuruluş yılı. Kuruluş yılı 2024. Yeni bina 2023. Yeni bina. Yenilendiği yıl yok. Gösterme zamanı randevuyla evet açık ev demiş. Yani ne zaman gezilebilir? Hemen şöyle bir tane seçelim. Mesela hafta sonu 5'inde. 1. ayın 5'i. Başlangıç saati sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Böyle bir saat ekledik. Birden fazla da tarih ekleyebilirsiniz tabii ki. İlan bilgilerinde bunu hallettik. Konuma gelelim. Şimdi buraya bir adres yazacağız tabii ki. Hemen bir adresimizi alalım. Şuraya aldık. Kopyalayalım. Adresimizi yapalım. Buraya yapıştırdık. Müşterilerden adres gizleme. İsterseniz adresi gizlersiniz arkadaşlar. Yalnızca ilanın başlığını görürler. Adresi bilmez. Bunu bilmiyorum yapılır mı yapılmaz mı? Olabilir. Niye olmasın sonuçta. Sırf emlakçıyla diyalog yapılması için olabilir. Bunu da hazırladık, yaptık. Tamam. Fotoğraflar medyaya geçelim. Fotoğraf galerisi yükleyelim. Tamam. Yükleyelim. Kadıköy dedik ya şöyle bir var mı böyle bir şey? Ha, şunu alayım mı? Şunu alalım. Ondan sonra şöyle odaları alalım. Tamam. Yeter. Bakın cover foto yani öne çıkarılacak resim bu olacak. Bunu mesela değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde de değiştirebilirsiniz. İsterseniz bu fotoğrafı alıp oraya alabiliriz. Geçtik. Doküman. Katla ilgili bir şeyler, dosyalar varsa kat planı ile ilgili mesela hani indirip müşteri sitenizi ziyaret eden kişinin bilgisayarını indirip görebileceği dosyalar olabilir. Mesela şunu seçtik. Normalde kat planı da bu. Kat planları demiş mesela. Aynen bunu da bu şekilde seçtim. Video varsa eğer bir videonu emlakla yani o katla ilgili bir video çektiyseniz kısa böyle hani görüntülü falan. Bunları da mesela YouTube ya da Vimeo'dan video bağlantısı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Ya da oralarda herhangi bir kanalınız falan yok. Videoyu siteye de yükleyebilirsiniz. Buradan video yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne diyor? Bir dosya 8 MB'dan küçük olmalıdır demiş bilmem ne falan. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok şu an. Fotoğraflar medyayı hallettik. Bina detaylarına geçelim. Neydi bu? Bunları da çevirseydik iyiydi. Soğutma özellikleri yok öyle bir şey. Bakalım. Isıtma özellikleri kombi demiştik değil mi? Doğalgaz. Buna doğalgaz diyorum. Garaj alanı mı? Garaj ne diyor? Garaj alanları.
Bir tane veriyoruz tabii ki. Zemin kaplaması normalde bakın şimdi burada neredeydi zemin kaplaması? Bakın burada seçtik zaten. Ama burada da gene böyle bir seçenek verdi bize. Yani şöyle yapabilirsiniz aslında aklıma gelen. Mesela burada olanları buradan da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ne mesela? Neredeydi? Zemin kaplaması değil mi? Mesela zemin kaplamasını ben etiketler kısmından kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan kaldırmak istiyorum. Çünkü burada var. Bu alanda var. Ben buradan seçmek istiyorum. Zemin kaplamasını. Ne dedik? Zemin kaplası işte laminat herhalde. Yok, laminat buymuş gerçi. Tamam, neyse bunu da seçtik. Bitmemiş. Burada seçtik mi onu etiketlerde? Bu güzelliği de olabilir mesela. Burada sağ tarafta mesela etiket sisteminde verilerde, veri kısmında arkadaşlar, veri yöneticisinde olmayan kısımları burada mesela yazarsınız arkadaşlar. Hiç oraya veri yönetimine gidip orada işte ekleme muhabbeti olmaz. Öyle bir şey var. Hızlı bir şekilde buradan da yazabilirsiniz. O da mantıklı geliyor ama bana sorarsanız bu şekilde buradan kullanmak daha iyi. En azından çünkü burada mesela olmayabilir, görmeyebilirsiniz. Tekrar işte var mıydı bu özellik, yok muydu bu özellik diye onlar olabilir. Ama gerçi baş harfini de yazsanız çıkıyor. Ayrı bir şey. Bitmemiş dedik, bitmiş dedik. Gerçi bunu seçmemize gerek yoktu ama neyse, tamam. Bu da stone diye seçmiştik, bakın. Nerede o? Ton. Aynen, stone diye seçmiştik. Bunu bile kaldırabilirsiniz. Otopark demiştik. Açık otopark mı seçmiştik? Evet, açık otopark seçmiştik. Bunları mesela kaldırabiliriz aslında bu taraftan. Yakın okullar demişiz. Yüksekokul, Kadıköy Lisesi, Kadıköy Üniversitesi, Kadıköy Lisesi. O neymiş? Elementary. İlkokul mu? Aynen, ilkokulmuş. Bu da Kadıköy İlkokulu. Çevresindekiler, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi varsa onları Kadıköy AVM, hastane varsa Kadıköy araştırma. Buraya mesela şey de yazabilirsiniz mesela. O da olabilir. Mesafesiyle birlikte mesela 100 metre yakınında Kadıköy Araştırma Hastanesi mesela. Öyle bir şey olabilir. Öyle de yazabilir. Metro ve otobüs durakları diyeyim. Bu şekilde var mı başka bir şey? Yok. Tamam. Yayınla diyorum. Ondan sonra da bakalım ilanımıza. Yazıyı görüntüle. Kadıköy deniz manzaralı daire. Gezilebilir öne çıkan yeni ilan. Kaydet, paylaş. Güzel. Kaydet dediğinizde hemen bakın kaydetti. Tamam. Oradan diğer resimlere bakabiliyorum. Geçtim. 35.000 lira aylık daire kiralık adresi. Tamam. Kadıköy İstanbul. 200 metrekare, bir banyo, bir yatak. İlan türü kiralık, kategori kiralık. Evet. Banyo, toplam oda sayısı. Yani gayet güzel. Detaylar var. Bina detayları. Özellikler. Bilgi talep et dediğimde de aşağıdaki forma yönlendiriyor beni. Şunun sırasını tabii bunu en alt almamız lazım. Yakın okullar, çevresindekiler. Onu da hemen şöyle yapalım. Geldik alanlara. Şunu istek formunu bakın şöyle alıyorum, en alta indirdim bunu arkadaşlar. İstek formunu. Yakın okullar, çevresindekiler istek. Yani buradan değiştirebiliriz. Bakın yakın okullar, çevresindekiler. Şimdi de yenileyelim. Tabii ön belleği temizleyelim. Şimdi bakalım. En altta da evet bilgi talep et, bakın bu şekilde. Böyle bu şekilde ilanlarımızı ekleyebiliriz. Yani gayet basit, gayet kullanışlı ve sade olduğu için de ilanla ilgili her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. Bana sorarsanız gayet güzel, başarılı olmuş. Ücretsiz sürümüyle bakın yani yapabiliyorsunuz. Bayağı bildiğiniz bir emlak sitesi. Tabii ücretli sürümünde farklı özellikler de ekleniyor ayrı bir şey ama bence ücretsiz sürümüyle gayet başarılı yapmışlar. Dizaynını, stilini bence güzel olmuş. Çalışırlığı iyi yani. İlanlarıma günlük kiralık bilmem ne falan, bakın. Ana sayfaya tekrar geldik. Şimdi bir Kadıköy yazalım. Ara diyelim. Bakın direkt yazdığınızda Kadıköy'de ilgili ilanların hepsini burada sıralayacak mesela. Ara diyorum. Direkt Kadıköy ile ilgili bir tane zaten ilanımız var. O da hemen çıktı. Evet. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi ne yapalım? Bana sorarsanız artık sitemizi biraz şöyle düzeltelim. Şeklini, şemalini, dizaynını. Normal bir emlak sitesi nasıl olur? Onun şekilde, yani yaptığım demo şeklinde arkadaşlar, şu şekilde kullanılabilir bir şekilde yapalım. Göze de yani hitap etsin sonuçta. Eklentiyi anlattık. Şöyle güzel bir şey yapalım. Birazcık tabii ki meşakkatli olacak bu iş ama olsun. Elementor'la bunu halledeceğiz bir şekilde, bakın.
güzel bir emlak sitesi. Elementor sayesinde artık sayfamızı düzelteceğiz. Elementor ile düzenle diyorum. Şunu kaldıralım hatta. Elementor'la düzelteceğiz sayfamızı. Şimdi bir kere şu resmi bir değiştirelim. Bir tane alalım resim. Şöyle. Ne var ne yok. Şunu alalım. Seçtik. Tabii ki biraz büyük. Bunu üstten 100. Tamam. İçime bakalım. Tik. Yerleşim. Şunu yüksekte biraz düşürelim. Şöyle yapsak yeterli mi? 60'a 700 genişlik. Tam genişlik yapsak ne olur? Şöyle bu biraz büyük oldu değil mi? Konteyner geç. Sınırlandırılmış yapalım. Aslında yani tamam kalsın. Bu şekilde. Yani şuna arka plan kaplaması. Renk. Şuradan bir tema color alalım. Şunu da 45'e doğru çekelim. Böyle. Güzel. Tamamdır. Şuraya bir tane şuradaki gibi nerede bizim? Evet, şuradaki gibi bir üçlü bir alan yapalım. Şunu seçelim. Sınırlandırılmış. Şimdi şunların burada değil. Geçtik. 25 şunu 33. Bunu da 33. Bunu da 33 yapalım. Tamam. Şimdi arka planına arka plan ne demişiz? Günlük kiralık mesela. Günlük kiralık bir tane daire resmi, ev resmi. Hiç resim de yüklemedik mi biz ya? Allah Allah. Hem şunu alalım. Pozisyon ortaya orta. İşte kapla diyorum. Tekrarlama yok. Da böyle çok şey durdu ya. Biraz şöyle 200 yapsak 200 de kalsın. Tamam. Arkadan. Beş olsun. Tamam. Ondan sonra metin gerçi başlık koysak oraya daha iyi değil mi? Bir başlık yapalım oraya. Başlık atalım. Günlük kiralık dedik. E1, E3 yapalım. Günlük ortalasın. 3. Tamam. Metin rengi beyaz olsun. Tipografide Poppins var mı? Poppins'i seçelim. Boyut 35, kalınlık volt desek. Tamam. Üstten şöyle getirsek
70 olsa gerek yok. Bu şekilde iyi. Günlük. Şimdi şunu bir kopyalayalım. Çoğalt dedik. Şunu kaldıralım. Bu şekilde bunların aralarını açacağım zaten de. Bunu da kopyalayalım. Çoğalttık. Bunu da kaldıralım. Tamam. Sağdan 10 yeterli. Bunu da sağdan 10 yapalım. Yapsak tamam. Bu şekilde. Şunu biraz üstten ayıralım. Şöyle 20 yeterli mi? Yeterli. Günlük kiralık. Yetmiş. Aynı hizada olsun. Tamam. Sağdan o. Sağdan değil. Sola. Desek yok. Şöyle yapsak. Eksi 10. Bu niye böyle oldu? Ona bak. Allah Allah. Ne yaptık orada? Şimdi oldu. Tamam, açmamışız. Tamamdır. Günlük kiralık. Satılık. Ona da kiralık diyelim. Kiralık, günlük kiralık, satılık, kiralık. Dedik, resimleri tabii ki değiştirmemiz lazım. Ona da şunu alalım. Kiralık, günlük kiralık, kiralık. Şunu da farklı bir resim, günlük kiralık. Şunu alsak ne var başka? Evli bir şey yok mu ya? Allah Allah. Şunu alalım bakalım. Tamam, bu şekilde olsun. Böyle bir modül. Burada bunlara tabii ki link vereceğiz arkadaşlar. Günlük kiralık sayfamıza gidelim. Şu linki alacağım. Günlük kiralık. Buna buraya yapıştıralım. Güncelle. Üstüne bastığı zaman direkt kiralık olan, günlük kiralık olan kısma gidecek. Satılık. Hemen linki alalım. Yapıştıralım. Kiralık.
Buraya yapıştırdık mı? Tamam. Tamam, güncelle diyelim. Ana sayfaya bir gidelim. Bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Bir taraftan da tabii ki şeye de bakmak lazım arkadaşlar. Cep telefonuna duyarlılığına bakmak lazım. Bakın mesela cep telefonunda duyarlılığı bu şekilde sıkıntılı. Onu da düzeltmemiz lazım. Onu da nasıl yapacağız şimdi bakalım. Geldik. Yerleşime geldik. Pardon. Buraya geldik. Şuradan Elementor'dan cep telefonu kısmını aldık. Buradan şunları bir ayarlayalım. Sağ demiş, alttan bakın görüyorsunuz burada cep telefonu işareti var. Altta şöyle bir sıfırla. Pardon. Bunları bir sıfırlayalım. Şunu kapatalım. Alttan şöyle biraz açalım. 10. Tamam. Geldik alttakine. Onu da yine aynı 10 yeterli. Buna gerek var mı? Aslında yok ama yine yapalım. Alt 10 dedik. Tamam. Bu şekilde cep telefonunda da düzgün gözüksün. Güncelle diyorum. Tekrar tablet moduna bakalım. Tablet modunda nasıl? Tablet modunda da şunu biçim. Tablet modunda evet, biçime geldik. Tipografi. Tablet modu. Bunu biraz mesela şöyle düzelt. 33 32 yapsak gene aynı hizada oluyor mu? Oluyor aslında 32. Bunları da 32 yapabiliriz aslında tablet modunda. 35 32 bu da 32 olsun tablet modunda. Tamam. Tablet modunda da gayet güzel gözüküyor. Şeye geçelim. Bilgisayarda bu şekilde, cep telefonunda bu şekilde gayet iyi. Güncelleyelim. Gelelim tekrar başa, bilgisayarı. Şimdi şunu da bir güncelleyelim bakalım. Günlük kiralık satılık. Evet, gayet iyi. Menümüzde de buradan ulaşabilir. Logo tabii ki. Logoyu da değiştiririz. Olur biter. Şimdi bu alanı bitirdik. Bunları linkleri de verdik. Hatta testini de yapalım. Günlük kiralık üstüne tıkladığınızda direkt olarak günlük kiralık, daire kiralık demiş. Kiralık. Günlük kiralıklara mı gidiyor? Ha, kiralıkmış. Yanlış linki mi koymuşuz? Evet, yanlış linki koymuşuz. Günlük kiralık, şunu alacağız. Evet, bakın hemen fark ettik. Geldik. Günlük kiralık dedik. Bunlarda da bakalım. Şunlara da kontrol edelim bakalım. Satılık doğru. Kiralık doğru. Tamam, doğru. Bir o yanlışmış. Ana sayfaya geldik. Günlük kiralık. Evet, günlük kiralık. Bu şekilde geldi. Şimdi alt tarafta ne yapabiliriz? Buraya ne koyalım? Bakalım. Nerede? Şöyle bir yazılarımızı değiştirebiliriz. Bunları bir alalım mesela oraya. Emlakta. Şöyle. Şurayı yapalım. Şunu da alalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şurayı biraz, hatta bunu bakalım. Bununla değil. Evet. Üstten 100 demiş. Şunu kısalım biraz. Yukarı alalım biraz. 50 olsun.
Çok da böyle açıklık olmasın yani. Tamam. Şimdi bu alanı bir kaldıralım. Bu alanı kaldıralım. Oraya da bir tane böyle slider şeklinde yapacağız şimdi. Kaldırdık. Şimdi buraya şöyle üçlü bir slider. Bu beni çok uğraştırmıştı ya. Evet, öyle hatırlıyorum. Oraya bir üçlü slider yapalım. Geldik. Eklentinin Elementor uzantılarıyla ne var? Estatik kaydırıcı demiş. Şunu alalım. Şuraya bir atalım. Yani bu şekilde tabii ki normal gözüküyor. Güncelleyelim. Tamam. Güncelledik. Tamam. Şimdi cep telefonunda biraz sıkıntı yaratmıştı benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi cep telefonuna bir bakalım. Evet. Onda bir sıkıntı yapmıştı. Bunu cep telefonu için uyarlamamız lazım arkadaşlar. Cep telefonunun için. Tam genişlik. Şeye bir girelim ilk önce. Önerilen listeler. Tamam. Yatay. Slider ayarları. Otomatik oynatma. Okları etkinleştir. Bunu kaldıralım. Bu çünkü oklarla ilgili bir sıkıntı olmuştu büyük ihtimalle. Aynen öyle bir şey olmuştu. Slide'lar arasındaki boşluk. Bunu da şöyle yapsam. 10 yaptığım zaman ikinci slide gözüküyor mu? Gözükmüyor. 0 yaparsam. Şimdi şey vardı çünkü. Cep telefonundan şunu bir güncelle dediğimde tablet moduna bir geçelim. Tablet modunda tekli, bilgisayar modunda yenilememiz lazımdı. Burada bir sıkıntı vardı ama onu çözeceğiz şimdi. Bilgisayar modunda bu şekilde üçlü oluyor mu? Oluyor herhalde. Ama bakın aradaki boşluklar, o yüzden de aradaki boşlukları şöyle 2, 3, 4, 5, 10 yapalım ya. 24 varsayılanı aslında ama 10 da işimizi görür mü acaba ya? Bakalım. Buradan isterseniz slider'da hangi kategori ya da işte mülk tiplerinde bakın sınıfla şey yapabilirsiniz, ayırabilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Güzel. O da güzel. İsterseniz buraya mesela başka bir başlık atıp işte şey diyebilirsiniz. Satılıklarla ilgili ürünleri, emlakları gösterebilirsiniz. Mülk tiplerinde işte icabını öyle gösterirsiniz. Bu şekilde ben hepsini göstersin diyorum. En yeni varsayılan sıralama, en yeni bilmem ne demiş. İlan ID'de de mesela ayırabilirsiniz. Belli kimlik numarası olan ilanları burada sıralayabilirsiniz mesela. O da güzel. Şimdi şunu bir sayfada bir bakalım. Cep telefonumuzda nasıl gösterecek? Evet. Tahmin ettiğim gibi oklarla ilgili, yani sağ ve soldaki oklarla onu kaldırdığınız zaman cep telefonunda da normal bir gösterim veriyor. Tekli olarak gösteriyor böyle mesela. Otomatik çalışıyor. Unutmayın arkadaşlar, bakın bu yan taraftaki oklarla alakalı. Yoksa normalde onları kaldırmazsanız cep telefonunda üçlü şekilde gösterir. Cep telefonunda güzel çalışıyor, tamam. Bunda da bir sıkıntı yok. Hatta şeyde yazı da iyi. Cep telefonu okunur mu? Okunur. Şu biraz küçük gibi geldi ama yani idare eder. Onu da büyütebilirsiniz aslında. H6 demiş. H5 yapalım. Hatta şey yapalım. Cep telefonunda yapalım. Bakalım. Yani E5 uygun. H4 büyük olur. H5 evet uygun oluyor. Tamam.
İşte bunun biri böyle. Güncelle. Yani bu mesela cep telefonundan, tabletten işte bilgisayara, masa üstüne falan geçtiğinizde modül böyle tekli olarak gösterir arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Sayfayı yenileyin. Ben de ilk başta şaşırmıştım. Sonra düzeliyor. Kendisi normal hangi ayara yaptıysanız o ayara geliyor zaten. Yani masaüstü modülüne geçtik şimdi. Masa üstünde normal gene üçlü şekilde gözüküyor. Benim bilgisayar biraz ne olduysa biraz enteresan. Şöyle bir dakika görev yöneticisine bakayım. Bayağı kasmaya başladı çünkü. Evet. GPU kullanımı bayağı kasıyor şu an. Bilgisayar fanı bayağı bir çalışıyor şu an çünkü. Tamam. Bunu da hallettik. Bakalım başka ne yapalım? Böyle bir yorum kısmı var. Yorum kısmını mesela yani düzeltebiliriz. Şöyle aldık. Yorum kısmını da düzeltelim. Ya yapıştırın. Düzeltelim. Buraya mesela ne yazmışız oraya? İlanları incele demişiz. Mesela bu butona da alalım. İlanları incele. Böyle düzeltelim mesela. Buraya da şeyin linkini verelim mesela arkadaşlar. Hatta şöyle veremiyor muyuz? İlanlar diye. İlanlar diye veremiyor muyuz? Bir deneyelim bakalım. Sonuçta aynı site içerisinde, menünün içerisinde ilanlar göstermesi lazım ama bakalım. Şunu bir kapatalım. Yenileyelim. İlanlar evet veriyor. Aynen öyle. Direkt linki yazmaya da gerek yok. Aslında diğerlerini de yapabilirdik onu. Bu şekilde tüm ilanlara da ulaşabilecek arkadaşlar. Tamam. Resmi falan da işte bakın buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ne var? Bir şeyler koyabilirsiniz. Buraya da tekli bir aynı şuradaki gibi şöyle bir şey yapacağım. Bir tane slider yapacağım. Buraya da böyle bir resimli yazı. Onu da şunu bu kalsın, hatta şunu kaldıralım. Şu yazıları da kaldıralım hatta. Bunlar silelim. 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 Tamam, boş kalsın. Burayı da bunları da silelim mesela. Başlık. Sil. Sil. Tamam. Butonları da hatta şu konteynerı komple kaldıralım. Böyle iki tutumlu bir şey. Buraya bir tane şimdi resim alalım. Arka plan. Arka plana yani resim alalım. Mesela şunu alalım yine. Seçtik. Bunu kaplasın. Ortaya orta olsun. Tekrarlamasın. Tekrarlama yok. Şeyi yerleşimine bakalım. Tam genişlik. Genişlik yok. 30 yani 33'te mi kalsın? 35 minimum yükseklik. Şunu biraz ayarlayalım. Böyle 400 iyidir herhalde. 450 diyeyim. Hatta şeyde bir bakalım kaç yapmışız buna. Tam genişlik yapmışız. Tam genişlik %40 kullanmışız. Evet. Tam genişlik %40 dersek şöyle olur. Buraya da slider gelir. Tamam. Buraya da slider'ımızı alalım. 60'a 40 oluyor. Tabii 60'a 40. Gerçi bu sağdan soldan bayağı 40'mış. 55, 72, 40'mış.
Tamam, bakarız. Slider'ımız uygun olursa bu şekilde bırakırız. Yoksa onları sıfırlarız. Neyse, geldik. Slider'ımızı alalım. Tekli yapacağız onu da çünkü. Talep formu falan, istatik ilanlar. Geç. Kaydırıcıyı aldık. Şuraya ekleyelim. Tamam. Şimdi bir yapacağım. Gösterilecek bir. Okları etkinleştir demiş. Şair etkinleştirme. Tamam. Şöyle olsun. Böyle kendi kendine geçsin. Evet. Boyutu iyi. Gayet iyi. Buradan da isterseniz ne olur seçebilirsiniz. Hani sırf kiralıkları gösterir ya da başka bir şey de seçebiliriz. Tamam, bu da böyle olsun. Bunun başlık eklemeye gerek var mı ya? Gerek yok. Başlık eklemişimiz yok ama şeyden biraz ayrılmış. Buradan şuna bakalım. Evet, üstten 100 demiş. Bunu biraz yukarı çekeyim. 50. Alttaki boşluk iyi. İdare eder. Bu şekilde tekli slider. Buraya da bir yazı. Hatta şunu alalım. Bir başlık atalım içine. Şöyle. Bir de şey atalım şöyle altına. Altına gelsin. Yazıyı alalım. Şöyle yapıştıralım. Şöyle. Bunları biraz rengini, şeklini, şemalini beyaz dedik. Tipografiyi de öyle ayarlayalım. Şimdi ayarlayacağız zaten de şu resmin arka tarafı, arka planı biraz karartalım ki yazılarımız belli olsun. Renk seçtik. Şöyle 45. Tamam. Şunu biraz üstten ayıralım. Şöyle. Sağdan 10 yapalım. Soldan da 10 yapalım. Böyle olsun. Buna geçelim. Metin rengi beyaz. Tipografide Poppins yapalım bakalım. Poppins. Tabii boyut biraz büyük. Şöyle 30 yeterli mi? Yeterli. Kalınlık bolt olsa. Tamam, neyse artık. Bunu da biraz üstten ayıralım. Şöyle. Tamam. Şunu çok mu ayırdık yoksa? Biraz daha ayıralım. 70'e getirelim. 70. Böyle olsun. Şimdi şeyde bir bakalım. Cep telefonunda da bakalım. Temizle dedik. Tamam. Cep telefonunda bakalım. Evet, slider'la yazı arasını açmamız lazım. Biraz da yazıları ayarlayalım. Yani
Cep telefonu moduna geçelim. Geçtik. Şimdi şu yazı kısmını ne yapıyoruz? Sağ diyoruz. Şöyle üstten ayırsak, şöyle sola da 10 yaptım. Onu da 10 yapalım. Sağdan da yok, gerek yok. Şuna yakalım. Tamam. Şöyle biraz ortalasın. Tamam. Biraz daha alttan ayıralım şöyle yerimi. Yeterli mi? Yeterli. Bu şekilde. Şu alt alanı şimdi ayıralım. Alttan şöyle 20 ayrılsın. Burada da ortala desek olmuyor mu? Konteyner yok. Tam genişlik desek yok. Yok. Şöyle sağdan değil, soldan 20 yapsak ortalamış olur muyuz? Oluruz herhalde. Evet. Tamam. Güncelledik. Tablette bakalım. Tablette de tablette hemen arka planı alt şöyle ayıralım. Yapalım. Şöyle ayrılsın. Bunda da tabii ki tekli olarak göstersin. Ne olur, bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Tekli olarak gösterir. Buna yapacak bir şey yok çünkü. Ya da daraltıp daraltmamız lazım o zaman da. Yok. Bayağı sıkıntı olur o zaman da o. Yani tablette de tek gözüksün ya. Bir şey olmaz. Ne olacak? Tamamdır. Bir daha bakalım şimdi. Evet, güzel. Ayrılmış. Bu şekilde. Tamamdır. Bu kısım kaldı. Buraya da ne yapalım? Ne yapmışız? Böyle bir yazı, resmi değiştirmişiz. Şuraya da ilanları ekleyeceğiz zaten. Şimdi şuraya ilanları bir ekleyelim. Evet. Estetika ilanlar. Şunu alalım. Liste şeklinde. Ana sayfa tamam. Tümünü gör. Tüm sayfayı görüntüle demiş. Aslında tüm sayfayı görüntüle dediğinde ilanlarıma gitsin. Değil mi? Şöyle mi olsun? Tümünü gör. Tam sayfayı görüntüle. Böyle olsun. Gezinti çubuğu, gezinti devre bırak. Hayır. Arama çubuğu. Evet diyorum. Şurada ama yok, gerek yok. Ana sayfada göstereceğimiz için buna gerek yok.
Gezinti çubuğu sıralama göster demiş. Sayfa başlığını kaldır. Toplamı göster. Kaldır. Düzenleri göster. Bunu da kaldırsak. Sıralama göster. Bunu da kaldıralım. Evet. Buraya. Şuraya. Şöyle yapalım o zaman. Biraz üstten ayıralım. İsterseniz bir başlık bile atabilirsiniz buraya yani. Bir başlık bile oluşturulur. Tümünü gör, tamam. İncele dedim. Bakın aylık fiyatın yanında yazmıştı ya. Aylık diye yazmıştık. Bu şekilde gösterebiliyor. Bunlar İngilizce tabii ki. Kalmış. Buradan da şunu da değiştirelim bari. Yapmışken onu da yapalım. Buraya da bir tane resim atalım. Şunu seçelim bari. Şöyle. Kaydır. Orta. Tamam. Arka plan kaplaması. Buradan da mesela şey yapabiliriz. İletişime gönderebiliriz arkadaşlar. Aynen. İletişim. İletişim. Türkçe karakter. İngilizce karakter kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz linklerde Türkçe karakter yok. İngilizce karakterler. Bizimle iletişim geç. Neydi? Öyle mi yazmışız? Bize ulaşın yazmışız. Şunu da hatta kopyaladım. Bize ulaşın. Bize ulaşın dedik. Tamam. Şuraya da şunu yapıştıralım. Şunu da kopyalayalım bari. Şöyle 4 5 bu ne ya? Gel. Biçimlerinde bir sıkıntı vardır. İhtimalle. Geldik. Tipografi. Yani. Aynen öyle. 32 ne diyor? Sadece şöyle 35 yapsak. Tamam. Yok. Volt kötü oldu. Bu da iyidir. Renk bile verebiliriz ya buna. Hatta başka bir renk verelim. Yok, vazgeçtim. Renk vermiyorum. Beyaz renkte kalsın. Yeşil versek çırtlak gibi olur. Yani şöyle bir şey olabilir işte. Biraz şöyle olsun bari. Bunları böyle oynarsınız arkadaşlar işte. Tamam. Cep telefonuna bakalım. Cep telefonunda kocaman. Kocaman. Yani tipografiden yapacağız. Evet. Tamam. Şöyle yapsın. Kelime aralı. Ne ya? Bu nedir ya? Sadece bir ev değil, hayalinizdeki yaşam burada. Kelime aralı.
Şuraya bak. Tamam. Tamam, ilanlarımız da bu şekilde gözüküyor. Tamam, tümünü gör dedik, bilmem ne filan. Güncelle. Tamamdır. Gidelim sayfaya bakalım. Tablette neymiş ya? Tablette nasıl? Tamam, güzel. Tablette de bakın üçlü gösteriyor işte. Ha. Tablette üçlü gösteriyor. İşte iki sütun yaparsak ikili yaparız. Ama o ana sayfada. Ana sayfada şey yapacak. Onu da uyarlayacak bu sefer de. Geldik. Bakalım. Tamam. Tümünü gördüğünüzde ilanlarıma gidecek. Evet. Ana sayfada. Yani biraz böyle uğraşırsanız biraz daha böyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani farklılıklar, renkler, işte karakterlerde falan değişiklikler yapabilirsiniz. Ama genel olarak işte bu şekilde ya böyle bile kullanılabilir. Şu biraz fazla boşluklar var. Onları temizlemek lazım. Önemli olan burada bakın bilgisayarda evet ama bir de şeyde bakın arkadaşlar. Yani cep telefonunda da bakın. Cep telefonunda insanlar çünkü ağırlıklı olarak cep telefonundan giriyor. Cep telefonundan bakıyor, sayfalara ediyor. O yüzden de hani cep telefonuna da duyarlı mı değil mi onu da inceleyin arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde de cep telefonu Elementor'da mesela duyarlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Bakın yani gayet bence güzel. Yani sonuçta çok bir şey beklemeyin. Neden beklemeyin? Hani böyle mükemmellikler beklemeyin. Neden? Ücretsiz sürüm zaten eklentinin en fazla ne verebiliyorsa onu kullanıyoruz. Ama ben web dizayncı değilim arkadaşlar. Elimden geldiğince işte kullanılabilir şekilde bir sayfayı planlıyorum size. Ücretsiz olarak. Sonuçta kullandığımız tema da bir ücretsiz bir tema. Çok bir şey böyle hani beklememek lazım. Öyle diyeyim. Bu kadar, başka bir şey yok herhalde yok. Arkadaşlar uzun bir video oldu. Umarım değmiştir. İnşallah faydalı olur bu video. Bir emlak sitesi ücretsiz eklentiyle, ücretsiz temayla ne yapabiliriz ona baktık. Belki benim gözümden kaçan kısımlar olmuş olabilir. Ayrıntılar olmuş olabilir. Lütfen yorumlara yazın. Faydalanalım. Başka arkadaşlarımız da faydalanmış olur hem. Bunlar olabilir, insanlık hali. Elimden geldiğince anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Benim çözebildiğim kadar eklenti. Çünkü çok fazla kaynak yok. Yalnızca geliştiricinin işte yapmış olduğu videolar, işte yazılar falan var. Dokümanlar, belgeler var. Onlardan işte esinlendim biraz. Onları inceledim, ettim. Bir şeyler ortaya çıkarmak istedim. Bu şekilde de gelir sağlayabileceğiniz bir video bence bu. Yani bir sektör videosu olur bu. Başka bir emlak eklentisi bulursak o gelene kadar bu internette yayında kalacak arkadaşlar. Ben hatta biraz daha böyle düzeltmeler falan da yapabilirim belki. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, faydalı bulduysanız lütfen beğeni atın. Yorum da yazarsanız çok sevinirim. Abone de değilseniz bakın istatistiklere bakıyorum zaten. Seyreden arkadaşlarımızın çoğu abone değil. Lütfen ücretsiz arkadaşlar, bakın abone olmak ücretli bir şey değil. Abone de olursanız beni desteklemiş oluyorsunuz bir yerde de. Hani bu kadar emeğin karşılığında da bunu çok görmeyin. Beni de motive ediyor sonuçta. Lütfen bakın rica ediyorum size de. Beğeni, eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğeni, yorum ve abonelik, bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.